Evet sevgili dostlarım, Tolga Saç'ı tanıyorsunuz dostum. Merhabalar. Birçok balık avı yaptık Boğaz'da, orkinos, trançalar, Lüferler. değişik maceralarımız oldu. Ama bu sefer bambaşka bir maceradayız. Tolga Artvinli. Evet, annem Buralısın. Şavşatlı, baba Rize. Gürcülük var mı? Tabii anne Tabii. olduğu gibi Gürcü Bu arada abi anne ben de tarafı. Gürcüyüm. Benim dedelerim Batum göçmeni. Annem babam evde Gürcü konuşurdu. Ben de Gürcü göçmeniyim. Bu zamana kadar bilmeyenler olabilir. Pek bahsettiğim bir konu değildi. Abi dedi bizim oralar dedi cennet. Ben bu tarafta bir Rize, Trabzon'a böyle kısa seyahatler yaptım zaten. Tabiat ve doğa müthişti. Ama Artvin'e ilk defa geliyorum. Kars'a indim havaalanıyla. Kars, Ardahan öyle geldik buraya doğru. Türkiye'miz hep söylüyorum ben cennet. Biz tabii balık sebebiyle hep Ege, Akdeniz, Marmara deniz kıyılarındayız ama Karadeniz'de başka bir dünya, başka bir cennet. Şu an havayı size anlatamam. Solumanız lazım. 5 gün Tolga ile buradayız. Sağ Keyif olsun. yapacağız. Çok güzel planlar yapmış. Tabii Çoruh Nehri var, dereler var. Oradan Fırtına Vadisi'ne geçeceğiz. Alabalık yakalayacağız. Somon kovalayacağız. Denize birleştiği yerde Rize'de levrek kovalayacağız. var, evet. Yani seyahatimizin içinde balık muhakkak olacak yine. İnşallah. Ama balıkla beraber böyle bir gezi, biraz bu bölgeye gelmemiş insanları bu bölgeyi de tanıtalım. Benim için de tabii bir yenilik olacak. Doğa yürüyüşlerimiz olacak. Evet. Soğuk sularda yüzeceğiz. Evet, ben derelerde onu yüzeceğiz. heyecanla bekliyorum. Bayılırım soğuk Direkt suda yayla yüzmeye. sularında yüzüyoruz. 5 derece nehirlerde yüzeceğiz arkadaşlar. Bence harika bir macera başlıyor. Tolga'nın dayısı sevgili Turan abi de kamerada. O da böyle çekimler yapıyor güzel. Onun da YouTube kanalı var. Sen kendine video çekiyorsun hatıra olsun diye. Küçük. Ama biz biraz abone sayını arttıralım ya. Vallahi iyi olur. Bir doping iyi olur. Yavuzköy'deyiz abi. Şavşat'ın değerli güzel köylerinden biri. Tamam. Şu anda da seyir terasındayız. Ama Ağustos yanıyoruz. İstanbul falan yanıyor Evet. biliyorsun bir süredir. Ağustos'un 10'unda falan. 40'ları gördük falan. Araba demin 16 yazıyordu. Evet. Güneş var şu an ama kesinlikle çok nefis bir hava Akşam var. yatarken falan yorganlarla yatacağız. Tolga sağ olsun bir tane ATV de göndermiş Tabii buraya. ATV'miz de Altımızda köyde bir tane bekliyor bizi. ATV'miz de var. Yayla, dağ, bayır, nehir, göl her Olacak. şey var. Evet. Güzel Hadi o olacak zaman inşallah. macera başlasın diyelim. Başlasın. Macera başladı. Hadi bakalım abi. Evet, Şavşat'a gelip Şavşat döneri yemeden olmaz abi. Evet buranın döneri dikkat ettim. Dur çekeceğim hatta değişik biraz. Daha cağ kebabı tarzında Çağ kebap yapılıyor. görünümlü döner. Evet. Çağ kebap değil, çağ kebap şişe Evet, kesilir. buranın hayvanlarının da çok etkisi var. Etin tadı. Ama döner de değil. Çağ kebap döner arası bir şey ama lezzet nefis. Evet. Hayvanlar buranın doğal hayvanı. Tabii odun ateşi olması. Kuzu eti olmaz. Abi tartık veriyor. Ben yağlı olmasını çok beğendim abi. Yağlı et severim. Lezzet oradan geliyor bence. Harika abi, tavsiye ederiz. Evet, odun ateşinde. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık usta. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu doğada otlanan hayvandan bu et çok daha lezzetli bir hale geliyor. Odun ateşinde olması, burada bu hayvanın yetişiyor olması bambaşka yere gidiyor iş abi. Şimdi göz hakkı var, bir helallik istiyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bir gösterelim dedik. Buranın değişik dönerini. Çağ kebabı mı döneri mi bilemedim çok. Arası bir şey ama lezzet süper. Gelirseniz bilin buradan var. Evet Tolgacığım, Evet abi. asfalttan ormana doğru Evet, yeşilliklere Dağıldık. attık kendimizi. şu an yaz sezonu biliyorsun ayıların hepsi uyanık. Doğru Evet, mu? yaban Çok hayatı fazla. burada çok kuvvetli abi. Ayılar da oldukça bol sayıda. Neler var mesela tırsmamız gereken? Vaşak var. Yani insana zarar verdiği bu bölgede görülmemiş. Ayının çok görülmüş. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Anadolu kaplanı da var burada. Yapma Dağlarda. Tabii. Son foto kapanlarda hep bu bölgelerde çekildi. Tabii yerlerini gizli tutuyorlar bu avcılardan hayvanları korumak için falan. Ama şu gördüğüm bölgeler hep onların yaşam alanları. Bak şu uçan orman kartalı. Görebiliyor musun? Şu tepede Evet. bayağı büyük kanat açıklığı Evet. var. Beyaz kartallar da oluyor. Bak altta da var. Doğan, şahin, akbaba. Kuş popülasyonu çok yüksek burada. Biz şu karşı yaylalarda 3 sene önce bir baktım önünde keçiler koşuyor. Dağ keçileri. Dedik bunda da bir şeyler kovalıyor böyle aşağıdan yukarı doğru. Peşlerinde 2 tane kurt. Böyle kocaman devasa kurtlar. Bozkurt. Canlı canlı hayvanların avını izledik. Tabii yakaladıklarını göremedik ama peşlerine gidiyorlardı. Kapmışlardır bir tane muhakkak. Büyük ihtimalle. Keçiler de mi yabani? Tabii dağ keçisi. Ha dağ keçisi. Evet evet. Burada teke, keçi, karaca, geyik onlar bolca var ama milli parklar çok iyi çalışıyor bu bölgede. Koruyorlar. Korusunlar süper, da. çalışsınlar Avcılardan zaten uzak ya. tutalım bu bölgeyi. Ya o Vatan- hayvanın vatanımızın- etini yesen ne olacak, yemesen ne olacak? Her yere et dolu. Ya git kasap et dolu be abi.
Turan Bey, bak bir tane daha kartal kalktı. Yarabbim şükür. Afiyet olsun. Evet Tolgacığım, sizin göl artık göl değil galiba. Şimdi göl Mayıs'ta göldü ama artık otlak olmuş. çekilince bildiğin Yalnız bir şey söyleyeceğim. sazlık Şurayı gibi olmuş. bilmeyen biri tarla diye şuradan ben geçeyim dese Bataklığa girer. bataklığa gömülür yani. Burası komple gölmüş arkadaşlar. Gölü göremedik ama peri bacalarına gidiyoruz. Evet. Artvin'de peri bacaları. Söylesen inanmaz kimse. Evet, şu sırtın arkası, çamlığın arkası. Oo! Son ayı bükücü. Ses yapıyoruz. Varsa etrafta yabani kaçsınlar diye. O aşağısı uçurummuş. Evet, buradan aşağısı uçurum ve peri bacaları başlıyor. Çok bile gitmeyelim. O taraftan manzara daha güzel abi. Toprak kayar dediğin Eğer gibi. Allah korusun. Altı boş gibi çünkü. Evet. En çok izlenen videomuz olur ama. Biz Hakan izleyemeyiz. Hakan, dikkat et. Ver abi, ben şu peri bacalarını bir göstereyim. Hani ben yanına gideceğiz zannettim ama şurada şöyle oluşumlar var arkadaşlar. Şu tarafta ağaca bak daha nasıl çok var. tutulmuş şuraya ya. Evet, Toprağın çok ucu. ilginç. O ağaç oraya tutunuyorsa burası sağlamdır abi. Şuraya kadar gelebiliriz. Şurada da var aynı yükseltiler. Üstünde de peri bacası gibi taşları var bak. İşte bu bölge Şavşat peri bacaları diye geçiyor. Bak şurada da var Hı hı. üzerinde kaya gibi abi. Gördüm. Şurada bir tane var. Aşağıda bir sürü var. Vay, fena uçurulmuş. Şu taraftan daha net Ya Tolga, çekim biz yapabiliriz. aslında var ya şu uçuyorlar ya şeyle. Paramotor. Panamotor veya direkt şey üçgen. Direkt. Aynen. Uçamaz mıyız? Uçarız abi. Biraz antrenman yapsak uçarız bence Evet. ha. Evet, eğitimini alsak Ha? neden olmasın? Ben varım yani. Ben de varım. Ha? Vallahi varım. Uçalım mı? Soralım. Aynen. Uçsun diyenler, uçmasın diyenler Evet, yorumlara yorumlara yazsın açık arkadaşlar. Uçsun, fazla gelirse uçmamız lazım yalnız Tolga. Uçarız abi. Doğayı görelim. Şavşat Karagöl'deyiz bu arada. Evet, evet. Yerimizi belli etmedik ama abi söylemedik. Türkiye'yi bir gezin, gezmeyenler için söylüyorum. Doğu Karadeniz Yani- muhteşem yerler. Dünyayı da gezmeye başladı Türk insanları. Ama önce bir Türkiye'yi bitirmek lazım. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu gölün enteresan bir durumu var. Biz drone kaldırdığımızda yukarı göl kalp şeklinde. He. Şimdi yine bir drone kaldırırsak koyarız hatta videoya da. Sana tekrar teşekkür edeyim, buralara gelmemize vesile oldun. Mutlu olduk abi. Çayımızı içelim. Sonra görüşürüz. Teşekkürler. Oh, söylüyorlar da. Evet. İşletmede her türlü aksiyon var. Baksana abi sürü burada. Ah Lereş ah. Elimle yakalayacağım şimdi abi. Sazan galiba. Şu Sazan alttaki. sazan bunlar abi. Olta atmaya Baksana gerek yok alttaki ya. iriye. Evet. Arada babalar var. Şimdi biz gölü dönerken çok daha irilere denk geleceğiz abi. Hı. Biz sessizliğe doğru yürüyelim Tolgacığım. Evet abi. Ağzılar ıslık. Karadeniz'in tulumu duyup da hareketlenmeme şansı yok ya. Evet. Hemen Kıpır kıpır kan oluyorlar değil mi? hareketleniyor abi, evet. Mesela biz baharda geldiğimizde bize
oradaki arkadaş uyardı. O tarafa gidince dikkatli olun. Hani sakin zaman olduğu için burada yaşayan aktif ayı ailesi var. Denk gelirsiniz korkutur sizi. Hatta sıkıntı olabilir gibi. Tabii biz bu bölgede yaşadığımız için dikkate almadık çok. Ayıyla ilgili eminim ki bilgili arkadaşlar vardır izleyen. Yani bir ayıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini bilen arkadaşlar yorumlara yazsın. Yazsınlar abi, ben de çok merak ediyorum. Seçenekler: A. Kaç. B. Ağaca tırman. Yavrusu varsa C, çok bir şansın hareketsiz yok kal. diye biliyorum. Çünkü Ha? koruma içgüdüsüyle hemen saldırıyor. Yavrusu varsa mı? Evet. Direkt mi saldırıyor yani? Yani bizim işte köyde ayı saldırısına maruz kalanlarla sağ çıkanlardan yaptığımız sohbetlerde direkt saldırıyor. Hatta iki kardeş ormanda sakız topluyorlar. Biz dayımla onlara böyle video çekmiştik hatıra kalsın diye. Sakız toplarken ikisi birbirinden ayrılıyor. Ayının bir tanesi birine saldırıyor. Diğer kardeş o ayının üstüne atlıyor, onu kurtarıyor biliyor musun abi? İkisi yara alıyor bu arada değil mi? 15 gün falan Trabzon'da yoğun bakımda falan kalıyor. Kardeş işte. Şurasında böyle 5 tane pençenin izi duruyordu. Bize böyle açık açık anlattı adam, şöyle oldu böyle oldu diye. Yalnız Leonardo DiCaprio'nun bir filmi var, izledin mi? Diriliş gibi olmuş, evet. O filmi izleyince hiç ayılarla karşılaşası da Evet, gelmiyor psikolojim ama bozuldu onu izledikten bu bölgede de bol Bak, yani. şu çiçekler mesela bu bölgeye özel diye biliyorum. Bu, Ya işte bu- yüksek rakımlarda olan çiçekler bunlar. Arılar de- için de çok faydalı. Çamlıhemşin'de de falan yani sizin o gidip göstereceğiz. Balların değerli olma sebebi 1500'den fazla endemik tür olması. Tabii yani Ve sadece burada olan türler var yani. Evet, evet. Mesela orman gülü, komar ağacının 4 çeşidinin bu bölgede olması. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Siz balıkları mı besliyorsunuz? Biz balıkları tutmaya çalışıyoruz. Tutamadın Şuradan mı? Tutamıyor musunuz hiç? Bir tane elini tutup bıraksam ne olur abi? Ha, bir şey olmaz. Şunu sana vereyim bir Bir deneyim. tane tut bırak canım. Çocuklar bir deneyebilir miyim? Ver bakayım. İnşallah tutarsın. Hadi bakalım, bakacağız şimdi. Biz bir saat Sen ama o taraftan ürkütme. Bir deneyeceğim şimdi. aslında biz 2 saat biz böyle bırakıp tuza... Böceğe bak. Ya en son olacak. Kapaklan oraya Tolga bence. Tolga kanalımızın elle balık yakalayan ilk adamı olacaksın, yakalarsın. Hadi ya. Öyle kolay da değilmiş değil mi? Değil abi, Ha? ama kafaya koydum, yakalayacağım onu. Bak sen şuraya at. Hadi be. Çok. Şuraya atalım. Bunlar buradayken ihtimalimiz daha kuvvetli. Ama Bayağı hareket kıyıya etmeyecek. gelmişti Tolga ha. Daha ne yapsın abi? Balık daha ne yapsın bilemiyorum. Yani. Yürü gitti. Balık tutmayı seviyor musunuz? Evet. Tamam, bizim YouTube kanalımızı izleyin o zaman. YouTube'da çok ilgililer zaten. Öyle mi? Aynen. Sen Suat Yiğit yaz YouTube'a. Dünyanın her yerinde balık yakalıyoruz biz. Onları bir izle. Bu çıkacak mı bizim abi? Evet devam et. Evet, Evet, siz de bunu da kendiniz çektik de işte. Kendin de izleyeceksiniz. izleyeceksin bir sonraki videoda. Ve televizyon biraz Bir sonraki videoda kendin de izleyeceksin. Vay be. Evet Tolgacığım. Olmadı. Bütün- Alayım çantayı. Bütün şeyler sonuç vermedi. Öyle elle balık yakalamak kolay iş mi ya? Bilmiyorum balık daha ne yapsın ya? Geliyor. Balık artık kendini kıyıya atıyordu neredeyse ama. Ya geliyor, kaçıyor, elime değiyor, kaçıyor. Abi eline tutsan da kaygan balık yani. Evet, Öyle onu kolay böyle değil onu atmam zapt etmek. lazımdı kıyıya. Kısmet. Yakalayamadık. Şimdi sevgili dostlarım, buradaki otelin işletmecisi Göksu kardeşimiz sağ olsun Milli Parklar Müdürünü aradı bizim için. Özel bir izin aldı. Geri salmak kaydıyla balık tutacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ondan sonra çok heyecanlanmıştık çünkü. Türleri de merak ediyoruz. Neler var, neler gelebilir. Sağ olsun Milli Parklar Müdürümüz de özel bir izin verdi bize. Dediğim gibi geri salmak kaydıyla çıkıp böyle bir balık çekeceğiz. Sonra dedi ki ya dedi müziksiz balık mı olur dedi. Ben Evet, dedi tulum alayım eşliğinde. tulumu dedi. Tulum eşliğinde balık. Bizim için değişik bir deneyim olacak bu şimdi. Karagöl'de böyle gidiyoruz güzel bir noktaya doğru. Karadan da drone çekimimiz olacak şimdi. Evet, Tolga'yı da kürek mahkumu yaptık. Olsun. Yüzü Çekin gülüyor ama. uşaklar, çekin. Bak yüzü gülüyor. Yüzü Abi, gülüyor. muhteşem bir yerdeyiz. Ekip çok iyi. Balık da var. Vallahi bilmiyorum artık ne şarkılar çalacağız, ne yapacağız. Aynen. Bize Evet, beste yaptı özel abi. bir beste hazırladım. Senin Instagram'ın var mı abi? Evet, benim Instagram'ım Söyle var. nedir abi? Göksu Özgen. Takip edin Göksu kardeşimizi de. Bol bol tulum dinlersiniz artık. Karagöl'e geleceğiniz zaman Karagöl oteli o zaten işletiyor, bu burayı o muhteşem işletiyor. işletmeyi de o Oradan işletiyor. yazın Göksu kardeşime.
Çok güzel bir yerde yaşadığını biliyorsun değil mi? Evet abi kesinlikle. Şükürle kalkıyorum her sabah. Vallahi değil mi? Şükretmen Evet, lazım ama. Karagöl şöyle. Buranın genel milli parklarda ismi Karagöl ama genel adı Kalpli Göl. Çünkü Yükseldikçe drone kalp görüntüsüyle- halinde burası. Ha, şimdi çekeceğiz onu Ee, yukarıdan. Doğal kendinden kalp, Kalp görüntüsü şeklinde. olduğu için Kalpli Aşk Göl. Gölü burası o zaman. Aşk Gölü. Ben şöyle söyleyeyim. İsviçre'de bu doğa var. İnsanlar akıyor gidiyor. Ama Türkiye'de böyle bir cennet var mesela. Evet. Artvin İnsanlar- Şavşat özellikle İnsanlar gelsin buraları gezsin. Daha seyahatimiz devam ediyor. Nereler göreceğiz. yani Ama elimizden tulum gelen- eşliğinde balık tutan ilk ekip biz olabiliriz Tolga'cığım. Evet, evet. Ha? Heyecanla bekliyorum valla. Hatta böyle kürek çekerken bir küçük böyle yol havası yapıyor. Abi Yap, yap abi, Bir yol ne havası. diyorsun ya? Abi ver Yap sen ya. başla ya. Hiç durmadan çekerim Ha? valla. Ciğer lazım ha bu işe de. Ha? Onlara bakar mısın? Başlasan. Tolga'cığım yani daha ne yapalım? İznimizi aldık. Tulum var. Balık tutamazsan atla, suya atla yani. Gözümüze gözükme. Şurası dönecek bir tur. Bu yol havası mı abi şimdi? Evet abi bu yol havası. Bu giderken çalınıyordu. Evet. Şimdi bir de balık tutarken küçük bir sizin için yazdığım Kendi bestem mi yoksa? kendi bestem evet. Tolga neler çıkıyor buradan bak. Sürprizlerle dolu bir tur oldu Ha, abi. gizli bir keşif yaptık burada. Evet. Beste mi yapıyorsun abi bu arada? Evet. Tulumdan daha iyiyim diyebilirim. Bestede mi? Bestede evet. Evet. Kendi bestelerim var yani. Kendi bestelerim var. Yanmadan olmuyor abi. Bu işlerde yandık. Evet. Çok üzüldük. Bir aşk acısı var orada öyle geçiyor. Maps mi deneyeyim, kaşık mı deneyeyim sence abi? Abi istersen ufakla başla Maps'le. Maps'e başlayalım. Ufak ya iş yapmazsa bir de kaşık denersin. Tamam. Sana şimdi güzel bir de balıklı besten var mı abi? Evet. Bir balıklı. Evet, moral Bak motivasyon. balıklı bestesi de var. Ha? Şimdi hem çalarken Tolga hem nereye söylemek- düştük biz ya? Cennete düştük abi. Hem çalarken hem söylemek tulumda en zor iş. Evet. Önce söyleyeyim bestemi. Atlıyor burada bir şeyler Tolga. Atlasın abi. Ha? Karagöl'de kayıkta olta attım balığa. Bekarlıktan fayda yok. Başladım sevdalığa. Vay 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 vay. İçinde balık var, karagöl var, sevda var. Her şey var Tolga. Karagöl kenarında gancam takıldı taşa. Mecburen çekeceğiz madem ki geldi başa. Vay vay vay. Bak ne cevherler çıktı buradan arkadaşlar. Demek ki çok takip- gezmek lazım. Ha? Takip aldık ama vuruş Ha? alamadık. Biraz daha hızlı belki aksiyon. Tolgacığım. Sen çalış. Ben Biz şarkıya çalışıyorum abi. başlıyoruz. Tamam. Sen Evet. çalış kardeşim. Şimdi Artvin yöresine ait, Şavşat'a ait bir türkü çalacağım sizlere. Hadi bakalım. Balık türküsü yapacağım. Şimdi yakalanacak onlar.
O bu Gürcü havalar, bizim havalar. Cilven oynan ayda. Hop Tolga. Oy. Ağzına sağlık ya. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Drone'u yakalama da. Yok. Drone da burada arkadaşlar. Ondan da çok güzel görüntüler geliyor tahmin ediyorum. Gölün altında ağaçlar Bir takip mi oldu orada? Bir şeyler oldu ama atlamadı. Ojik yavaş atlamaz abi. Ona hızlı aksiyonda anca. Tatlısu balıkları kurnaz. Nehirde bir şey oluyor tabii, bir karambolde daha kolay oluyor. Durgun suda öyle kolay değil. Kaşık mı attın? Evet, kaşık deniyorum şimdi. Bir şey atlayacaklar, deniyoruz abi. Söylüyor musun abi aynı zamanda? Sadece çalıyor musun? Çalarken söylemesi zor oluyor abi. Öyle mi? Ben çalayım sen söyle diyeceğim, Sen o da çal abi, olmaz. al abi sen çal ben söyleyeyim. Şöyle Evet, bir Tolga mantarlı bir somon, sarımsaklı somon hamuru. özel hamur da getirmiş. Buranın böyle gerçek bir hikayesi de var abi. Öyle mi? Gerçekten. Dinleyelim abi. Şafşatlı Aşı Kara diye bir amcamız 20'li yaşlarında. Babasıyla tartışır. Babası evden kovuyor çocuğu. Babayla tartışmak ne ölen? Kesinlikle. Karadeniz burası. Annesi de oğlum aç kalmasın yani bir en azından bir ekmek O da veriyor, ana bir yüreği. şey, bir ana yüreği. He. Oğluna bir parça ekmek veriyor. He. Babası da evden çocuğu tabii kovuyor. Hı hı. Ondan sonra Aşı Kara geliyor buraya. Karagöl'ün kenarında balıklara yem atıyor. Ekmeğini paylaşıyor. Ekmeğini paylaşıyor. Ağlıyor falan. Ondan sonra duyumlara göre bir astral boyuta yükseliyor bedeni. Uyudu diye söyleniyor ama bunun biraz daha araştırmasına girince o astral boyuta bedeni yükseliyor. Tamam. Bir sakallı dede beliriyor gölde. Ve buna bir ilham geliyor. Orada adam yazar olmaya başlıyor. Şarkılar yazmaya başlıyor. Böyle buranın kendinden doğal oluşan bir kalp şekli. Ondan sonra kalp şeklini alıyor. Evet, Evet, sazanı. sazanımız geldi. Tabii büyüklerin Bu peşindeyiz. sazan gibi atlıyor diyorlar ya. Bu o sazan mı? O sazan bu sazan. Şöyle yara vermeden hayvana. Şöyle ışıkla bir göster abi baba. Güzelliğine bakar mısın? Göldeki balık ne, onu bir görelim. Çok güzel. Çok güzel. Gönder abi. Hadi bakalım. Harika. Balık da oynamaya başlıyormuş Tolga. Bu iri biraz. Farklı mı Tolga? Bu farklı bir balık mı? Evet. Ha? Farklı. Bu şey değil, sazan değil.
Sazanın farklı bir türü. Ha? Daha Bak farklı bir pulsuz türü. bu. Bu pulsuz bir balık. Evet. Ha? Bu değişik bir balık abi. Bıyıklı Evet. zaten bak abi bu. Ama aslında bak bu da pul tam sazan oluyormuş Ha? ama olamamış abi. Olamam. Yarım kalmış sazan bu. Sazan olmak isteyip sazan Aa, olamamış çok, balık çok yakaladık. iyiler geldi abi. Aha geldi yine. Bu iri gibi. Biraz. Eh. Ama daha demin yani bayağı büyükler vardı. 2-3 kiloluklar var orada. Tamam bence Tolga'cığım. Tamam yeterli. Teşekkür ederiz abi. teşekkür Zevkimizi Her aldık. şey için. Sular nefis ya. Evet sevgili dostlarım, Şavşat Karagöl'de Allah müthiş bir akşam geçirdik. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum Tolgacığım. Şimdi nereye geldik biz? Yine Senin köye yakın yerlere geldik. Mısırlı evet bizim bu Allah müthiş, İmere Vadisi, müthiş Papart- coğrafyalardan geldik. Papart ormanlarındayız abi. Buranın Evet. suyu meşhur. Zaten çok yüksek bir rakımdayız. Tolga bana videolar attı. Bir nehir akıyor, bir gölet var. Cam gibi su. Aynen. Orada yüzme hayaliyle geldik. Hatta şortumuzu Evet. falan aldık. Daha yukarılarda çok sert yağmurlar yağdı. Karagöl'de de sabah çok Evet. sağanak vardı. Su çamurlu. İnşallah bir ümit gidiyoruz yine. Bakalım. Temizdir belki diye, ama bak ben şuna da bir değineyim abi. Ya şu coğrafyada Bu güzellikte etrafın abi geldin, tamam, yaktın, yedin, içtin. Abi bari çöpünü topla git camları ya. kırmış atmışlar. Plastikleri bırakmışlar. Ya iş şuna, değil yani. şuna nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum. Birçok kişi duyarlılık bu konuda şey yapıyor ama ya şu doğayı kirletmeyelim ya. Tamam gel ye iç. Ama giderken çöpünü bir poşete doldur git. Hiç zor değil yani. Vallahi yazık, günah. Çok üzülüyorum bunu görünce. Yani bu deformasyonu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum Evet. yani. Kendi bindiğimiz Yine dalı dalıyoruz kesiyoruz. ormana galiba. Dalıyoruz abi. Buyur. Dalalım. Şu dağ çileği değil mi ya? Dağ çileği evet burada çok var. Yol kenarlarında da çok buluruz abi şimdi yeriz. Bak güzel. O tarafta Tamam. güzel var. Ve inanılmaz kokulu lezzetleri. kokulu Acayip bir çiçekleri aroması var ya, Evet. inanılmaz. Dağ Ya, çileklerini... denk gelir miyiz daha? Dağ çileği var, ahududu var, böğürtlen var, altın çilek var ve yaban mersininin Gürcü adı tikurzena deniliyor. Yaban mersini var abi. Ama yaban mersinin tam orijinali bu. Ufak aromalı. İşte şimdi Papart'ta yüzdüğümüz o gölete doğru ilerliyoruz abi. Ama ben Artvin'i hep duyardım. Hani coğrafya anlamında. Yani böyle bir coğrafya yok yani. Evet. Hani ben İsveç, İsviçre, kuzey ülkelerine gittim. Oralardan coğrafya olarak hiçbir farkı yok. İnanılmaz bir yeşillik, inanılmaz bir bitki örtüsü. Havayı diyorum ya, buraya gelip solumaları lazım. Havayı Evet. burada tarif etme şansımız Evet. yok. Yediğimiz her şey de çok güzeldi bu Evet, arada. evet. Yani her şey organik, doğal. Tabiat patlamış abi, her şey renkli. Çok güzel yani. Abi su çok güzel bir şey. Su bol, Biliyorsun şifalı sular gelecekte bunlar. su savaşları olacak. Dünyanın en büyük sorunu su. Bu bölgede tabii kışın 4 metre 5 metre kar yağıyor dedi Karagöl'ün o işletmenin Evet. sahibi. Arabayı arıyoruz bazen diyor. O yüzden gelecekte buralar çok daha kıymetli olacak. Kesinlikle. Zengin su kaynakları sebebiyle, bu kar sebebiyle. Burada Ama bak, şu anda da kıymetli bence abi. Çok farklı güzel. farklı kollardan. Şimdi Aha. şu sırtın arkasında da su var. Belki orada bulanık yoksa Aha. bak mesela abi altın çilek. Ha, bunu Tabii daha olmamış. dünya paraya satıyorlar. o Evet. Şekere çok iyi geliyor. bu. Aha. Bak bambaşka çiçekler var yukarıda. İşte buraların balı o yüzden güzel. Tabii. Endemik bitki türü Çok zengin. çok zengin. Arılar da bunları topluyor bizim için. Evet Bir çalışıyorlar. kovanda biriktiriyor yani. Aynen. Bütün Sizin özlerini slogan alıyorlar. neydi? Arıların işine karışmadık diyoruz abi. Ha, Arılar arıların işine karışmayacaksın abi. ilkel yollarla kendi sistemlerinde. Onu anlatacağız sizin Evet. bala gidince. Su abi en güzel şey ya. Ben de su böyle nehir, akan su. Evet. Bayılıyorum. Sesi bile insana Huzur terapi veriyor. gibi yani huzur veriyor. Bunun gibi akan bir sürü kol var anladığım Tabii kadarıyla. tabii tabii.
Çok var. Diğer tarafta başka bir kol var. Şimdi ona geçiyoruz. Bir umudum var. Hani belki orası böyle çamur olmayabilir falan. İşte ben de o ümitle gidiyorum hayalimizi çünkü yüzme hayaliyle gerçekleştiririz. geldik. Harika olur. Direkt dalacağım ben suya, kusura bakma yani. Bulanık suda avcılık daha iyi olur biliyorsun değil mi? Evet, öyle diyorlar. Balık seçemez. Berrak suda seçer. Bulanık suda daha görmeden atlar harekete. Mesela levrek de o yüzden çok dalgalı, çırpıntılı havada mesela daha iyi av verir. Evet. Hı hı. Karambolde yer yani. Burada ne güzel yüzecektik be. Şuradan atlayacaktık. Şurası derin. Şurada şu suda yatacaktık. Evet sevgili dostlar, maalesef havuzumuz yoğun yağmur sebebiyle hayal ettiğimiz gibi değil. Yaylalardan çamur oldu. Burası da mis gibi bir havuz, buz gibi. Vallahi dünden beri bunun hayalini kuruyordum. Kısmet. Nasip de yokmuş demek. Aynen, aynen. Ama üşenmedik, geldik buraya kadar yine. Bir dahaki sefer artık Suyun abi. soğukluğuna bakayım. Oh, su da buz gibi vallahi. 5 derece anca. Burası iyi balık da yapar bence. Burada biz yüzerken adam yürüye geldi saçmayla. Böyle kocaman alabalığı aldı gitti. Alabalıkları hatta yani. Serpmeyle. Serpmeyle aynen. Tam şu suyun düştüğü yere attı. Genelde o suyun geldiği yerde Evet. planktonları yiyor gelen. Orada dur, akıntılı yerde oluyor Şu balık zaten. kayada öyle suda yatarken falan çok gördüm balıklar yukarı ters suda yüzmeye çalışırken alabalıklar. Buradan aslında LRF'yi alsaydık birkaç atış yapabilirdim. Evet işte ama suya hani bulanık falan şey yapamadık. Neyse, yapacak bir şey yok. Fırtına da deneyeceğiz şansımızı. Doğru Rize'ye. Önce bir kuru fasulye yiyelim, yükseldik kuru Evet. fasulye. İnşallah başka bir zaman gelir yüzeriz Tolgacığım ya. İnşallah abi. Yani şu geldiğiniz yola değermiş yani. Şurası berrak olsaydı. Tabii ya burada Müthiş, çok cennet güzel gibi bir vakit yermiş. geçirecektik. Evet sevgili dostlarım, biraz dağ çileği topladık. Bunları olmamış ufakken topladığınız gibi düşünmeyin. Dağ çileği bu kadar büyüyor. Ama yani Kokulu çiçek. gerçekten çok başka bir lezzeti var. Bundan reçel yapıyorlar. Boz zamanı. O da nefis oluyor. Bizim bildiğimiz çilekle çok alakası yok lezzet olarak. Çok daha başka aromalar var içinde. Ama çok lezzetli. Harbiden çok güzel. Evet. Hemen şuralardan topladık. Her yere yayılmış zaten kendi. Zaten çilek biraz arsız bir meyvedir. Evet. Yani bahçeye de ektiğinde her yere Her sarar. yerde çıkar. Bak bunlar da ahududu. Olgunlaşacak bunlar da. Daha var onlara. Tabii salkım oluyor. Çok oluyor buralarda. Özellikle yukarıda yayla yolu falan dolu. Evet sevgili dostlarım, Tolga'nın köyüne geldik. Evet. Şavşat Seviyorsun köyünü. çok aşığım. Köyün olması çok güzel bir şey. İnanılmaz. Herkesin gidebileceği bir köyü yok. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Böyle gelip kaldığımız, işte eskiden hikayelerini dinleyebildiğimiz toprakların olması, suyu, havası, yemeği, yiyeceği, içeceği, ormanı bambaşka. Kimler yani. var köyde? Anne burada. Şimdi dedem anneannemi biz bahar başında buraya getiriyoruz. Onlar artık İstanbul'da duramıyorlar. Ki biz Sarıyer'de yaşadığımız halde yine bizim orası çok böyle beton yığını olmamasına rağmen hemen bahar başında köye yerleştiriyoruz. Ekim'e kadar burada kalıyorlar. Kışın kapatıyoruz, onlar da geliyor. O arada da annem, teyzem, dayımlar, fırsat buldukça eşim, ben, çoluk çocuk falan. İşte senenin bir 20 gününü burada geçirmeye Görelim çalışıyoruz. köyünü bakalım. Sizin köyün inekleri. Evet, Bana tereyağı sözüm var, unutma. kesinlikle. Gerçek köy tereyağı, burada otlayan hayvanlardan, hani bir ticari satışı olmayan öyle bir tereyağı keyifle ayarlayacağım Ticari sana. satışı olan hiçbir şey %100 organik olmuyor. Yok, abi. bu işte kendine, evine yıllık tereyağını çıkartan... Yani ne kadar çıkar ki bir evden zaten? Ya herhalde tahmin ediyorum inekleri yine var. Gerçek tereyağı. Gerçek tereyağı. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. 5 kilo yağ almak için 10-15 gün bekliyorum. Yani 15 gün o yüzden söylemem lazım ki bana 5 kilo yağ falan beni araya sıkıştırması lazım. Ama abartmıyorum, yağı herhangi bir üzerine bal falan sürmeden kendi haliyle yiyebilirsin. Böyle bir lezzet yok yani. En az Onu- 5 kilo istiyorum. Ben de abi. Onun sözünü verdim sana. Ben tereyağı ve zeytinyağı zaten hastasıyım. Zeytinyağı geliyor çok. Zeytin bahçesi olan var, dostlarımız var. Böyle iyi zeytinyağına ulaşıyoruz ama doğru ve iyi tereyağına ulaşamıyoruz İstanbul'da.
Çok zor yani. o İstanbul'da saatten sonra marketten bizde. aldığın hiçbir tereyağı değil abi. Bu arada bizim evimiz burası abi. Tamam. Şimdi Aylin'i de tanıyalım. Şimdi yemek hazırlamışlar, kıramadık onları da. Evet, anneannem bize Sağ olsunlar. kendi köy ekmeği yapmış. Cevizli ekmek yapmış. Vay vay bir vay. muğlama yapacak. Bugün diyeti bozacağız artık. Ve burada herkes eş dost akraba. Bunlar da mesela bizim annemin teyze çocukları vesaireler. Ben şuraya gireyim. Geldik. Girmeyeceğim. Böyle bırakacağım. Ev ahşap, Evet. kütük ev. Küçük ev. Geçme, çivisiz. Çivisiz, birbirine geçme. Ama burada zaten beton evde ısınamazsın. Evet, bu seninle beraber oksijen alıyor. Yaşıyorsun Ahşap en abi. sağlıklısı. Aynen. Buyur abi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ayşe teyzem, Merhabalar, çok Suat memnun abi, oldum. anneannem iş başında ekmek Anneanneciğim yapıyor. kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ ol. Allah razı olsun. Nasılsın, iyi misin? Geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsun bize anneanne? İyiyim, teşekkür ederim. Bak Turan dayı, bunu çekmelisin. Allah Anneannemin maşallah var. Annem gel bir öpeyim elinden seni ya. Allah Gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Kaç yaşında anneanne? Anneanne 80 yaşında. Gel yavrum evladım. Şimdi Turan dayımı da görmedi ya bayağıdır. Dede mi? Dedem. Merhabalar, nasılsınız? Annem, Suat abi. Merhabalar, çok memnun oldum. biz. Ha, Evet. Suat abiyle tanışmışsınız. Olur mu ya, nasılsınız? İyi misiniz? Geç Suat abi buyur. Nereye? İçeri girebiliriz. Öyle mi? Hı hı. Hadi bakalım. Nihat dayım. Bijo. Merhabalar, hoş bulduk. İlyas Efe. Oğlum. Kim? Senin oğlun doğru. Evet. Ne haber oğlum? İyi bak sen nasılsın? Bu da prenses Gel mi? Turan dayı. Prensesi. O, Prenses. evet büyük Sen prenses. de prenses misin? Aşkım He? Suat abi geldi bir öpseydin. Sen ekmek mi Aa. yapıyorsun bana? Sen babaya ekmek mi yapıyorsun? Oğlum şunu alır Üçüncü mısın? nerede? Tut iş. Turan dayı geldi. Ne var? Sen köyü sevdin galiba. Evet bizim olayımız burası abi. Merhaba Turan. Vay canına be, he. Nasıl baba? İyi baba. Anneyi de kameraman yaptık değil Evet. Bak sana şöyle evi bir ufak gezdirebilirim Hadi sana gel, abi. beraber gösterelim. gezelim. Turan dayı. Evi bir gösterelim Suat abi. Bak bunlar çivisiz. Zamanında yıllar önce yapılmış birbirine geçme. Abi en sağlıklı ev. Bizim işte köyümüz. Evet. İçeriği falan müsait değil mi? Şöyle bir kısadan. Müsait. Burada da kuzinemiz var. Anneanne çalışıyor. Merhabalar, hoş bulduk. Yağlama. Nasılsınız? İyiyim sizi sormalı. Vallahi ben de iyiyim, teşekkür ederim. İşte mutfağımız açık mutfak. Kışın televizyon keyif yerimiz burası sabah. sobalı. İyidir sizi sormalı. Süper abi. Anneanne sabahları burada yapıyor ekmeği falan. Anneanneye bayıldım ya. Tam köy evi işte abi Aynen. ya. Ama sağlıklı olan ahşap ev zaten bu ev. Aynen kesinlikle. Biz betonların, demirlerin içinde yaşıyoruz maalesef. Manzaramız bu abi. Sebzeler Karşıda bahçede, bizim yayla. meyveler bahçede. Hem burası var hem aşağıdaki bahçemiz var. Bir de aşağıda ayrı bir bostan var. O işlerle çok ilgileniyorlar. Fasulye vesaire yıllık işte gıda şeyini. Doğal organik olsun diye burada üretiyor dedeler buradayken. O anlamda çok iyi yani abi. Çok güzel. Nasıl beğendiniz Çok mi? beğendim ya. Vallahi kıskandım biraz. Bizim zamanında köyde satmış salmışlar, pek bir şeyimiz kalmamış yani böyle insanın gidebilecek bir köy olması çok güzel. Memleket nereye? İnegöl Bursa. Ama anne tarafı Gürcü Suat abinin. Gürcü Ay, olarak hemşerilik varmış. Gürcüce konuşurlar evde bizim. Ne bizim Gel gibi. Nihat dayı otur. Merhabalar. Nihat dayım. Suat Memnun abi. oldum. Demek aynı kan taşıyoruz yani ha? Evet evet. Babamın dedeleri Batum'dan Eski göçme. Batum. Annemin babalarının babaları yani bir büyük dede Batum'dan göçme. Soy ağacında zaten hepsi Batum yazıyor bizde. Şeyde anneler falan hep Gürcü Hepsi Gürcüce konuşuyormuş evde. konuşurdu. Bizimkiler de direkt öyle. Evet evet Biz de evde. Türkçe konuşmayız. Şunu açalım da şu manzara Evet, gözüksün Gürcüce. videoda. Bilmeyen varsa. Benim en büyük pişmanlığımdır çocukken hiç ilgi göstermemişiz, öğrenmemişiz Gürcüce. Ya biz Şimdi yine gidiyorum, anlıyoruz. geliyorum. Ha? Ama tabii annemler kadar akıcı konuşamam. Ama işte Ama keşke çoğunu ufakken anlıyorum. Öğrenseydik, kapsaydık. öğrenseydik. Bir dil bir dildir yani. Evet. Dede kaç yaşında? Dedem 40-50. 83 mü? 85 yaşında. 85, Maşallah, 3, burada yaşlanmıyor öyle. kimse. Evet. 40 doğumlu. İyi bir marangozdur, sanatkardır. Evi o mu yapmış? Tabii o dedemler, dedem Dede, büyük dede dedeler. yapmış. Büyük dede yapmış. Babası yapmış. Kaç yıllık ki ev? Ya burası Burası 67'de yapıldı. 1967'de. 57 yıl. İyi. Manzaramız burası abi. Şu karşısına akşamları ayılar geliyor falan.
Direkt doğal her şey. Doğal, zaten yürürken doğa güzelliği. yarım saat önce biz Ha, yavrusu alt tarafında yavrular hemen gelmiş şurada ya. armut ağacı var. Birazdan ATV ile gezmeye çıktığımızda göstereceğim sana abi. Hemen evin ilerisinde. Bizimkiler mantardan geliyorlar. Mantar, titay diye mantar arıyorlar. Çok etkili, çok lezzetli bir mantar var. Bizim Atanur abi var orada, bu bize tereyağını yapacak olan. O da diyor ki hani siz gelmeden yarım saat önce burada zaten 2 yavruyla ayı, anne ayı buradaydı. Hani dikkat edin diye. Öyle her yerden çıkabiliyorlar. Denk getiremedik biz daha. Ama daha buralardayız. Denk Evet. getireceğiz. Bir Evet, ayı bakalım, inşallah. ailesiyle çekeriz inşallah. Hadi bakalım. Köy turu yapalım. Bizim tereyağlarımızı yapacak olan ev burası. Öyle mi? Evet. Tam organik, tam doğal. Ya şuradan kötü tereyağı çıkar mı zaten ya? Abi neredeyse yem bile vermiyorlar hayvanlara. Her şey doğal. Burası da akşamları gün batımı yaptığımız yer abi. Şuraya sandalyeleri, çadırı koyuyoruz. Vay vay vay, tabiatın güzelliğine bak. Abi cennet buralar ya Tolga. Evet. Vallahi cennet. Offroad'un kralını yapıyoruz şu an. Evet. Şimdi seni ormanın içine sokacağım abi, güzel bir yere. Bu sağ tarafta bizim arazimiz. Benim ileride ev yapmayı düşündüğüm yer. Ormanın içinde yeşillik alan, dümdüz bir yeşilliğimiz var. Şuranın içinde. Abi şöyle gidelim. Böyle biraz yavaş yavaş gidelim, şu ormana sokayım seni. Buradan, şu yoldan içeri girelim abi. Şuradan. Evet. Biraz da şu yosunlu ormanlarımızı gezelim. Belki aradığımız ayıyı da buluruz. Evet, ihtimal var. Yani burada bir kaçışabilir her an. Ho ho ho! Vay, ağaç yıkılmış. Burada tutarak geçmemiz lazım. Yo, kafayı yedik mi tamamız ya. Tamam Bende abi, sıkıntı yok. devam et abi. Vay, bravo abi sana. Nasıl ormanın serini nasıl? Abi şu an buz gibi içerisi. Burada mantar topluyoruz. Orman meyveleri topluyoruz. Zamanı mı şimdi mantarın? Yağmur sonrası o titay dediğim beyine benzeyen mantar etten daha lezzetli abi. Şimdi tam zamanı. Orada da bir ağaç devrilmiş. Evet. İstediğin yerden dönebiliriz abi. Evet Tolgacığım. Harika bir ailem varmış. Senin Teşekkür gibi. ederim abi. Hadi. Anneciğim Buyurun, sana da çok bekleyin teşekkür ediyorum. Pırlanta gibi Ben bir de evlat size yetiştirdiğin teşekkür için. ederim. Bize Kesenize Sağ de olun. bereket. Size. Allah bereketinizi arttırsın. Afiyet Harika da bir olsun. sofra kurmuşsunuz bize. Bu arada şimdi yemek yiyeceğiz ama sonra değineceğim. Tolga'nın kızının YouTube kanalı varmış. Ben Evet, şimdi Emine öğrendim. Hanım. Nereye Bir, yazıyorsun? bir dakika abi, onu birazdan kendisiyle ufak bir söyleşi yapacağız. Oraya destek isteyeceğiz ama bir yemeğimizi yiyelim, acıktık. Tamam. peki. Tamam. Bekletmeyelim herkesi. Sağ alt köşe benim, ona göre. Afiyet olsun. Harika karnıyarıklar, tereyağlı pilavlar. Peşinde Şu buranın peynir eritmesi. Arkadaşlar Fransız Gouda peyniri var ya, pazarlıyorlar tüm dünyaya, hikaye. Yani bu peynir bence ondan güzel bir peynir yani. Burada da Gürcü ismi Gorcola. Aha. İşte bir de anneannem onu böyle kendi eski usul bir sistemlerden geçiriyor. Son hali böyle Yine oluyor, böyle oldu. de yiyoruz. Yediğim her şeyde lezzet, doğallık, Acıkmışız sizin abi, çok samimiyetiniz, her şey nefisti bu arada. Eyvallah. Çok keyif aldım, Sen- teşekkür ederim. Onu Ama da sana da seviyorum. kızdım biraz. Neden abi? Neden kızdım? Kızının YouTube kanalı varmış.
Evet, çok Kızı güzel ders söyledi videoları bana. çekiyor. Ha? Bayağı da izleniyor. Ders videoları çekiyor. Ders videoları çekiyor. Evet. İşte ders çalışırken öyle Tamam. değil mi? Evde ders videoları çekiyorsun. Ne YouTube kanalının ismi ne? YKS günlüklerim adı. YKS günlüklerim. Evet. Benim adım Evla. Şu an 12. sınıfa gidiyorum. YouTube'da insanlara ders programları. Evet. YKS'ye hazırlandığım için ders vlogları çekiyorum genel olarak. Doğayı, ormanları falan çekiyorum buraya geldiğimde. Süper. Seni yalnız bırakmayacaktır benim takipçilerim. Çok güzel yorumlar da alıyor. İşte böyle ders Harika. örnek olduğu için ailelerden falan. Bakalım kendini geliştiriyor. Güzel adamın güzel kızı diyelim biz. Eyvallah. Sağ olasın. Başarılar diliyorum. İnşallah Teşekkürler. abone sayım bu videodan sonra artar. Benim takipçiler beni kırmaz. Özellikle doğa videolarını izlerler. İnşallah. Güzel olur abi. Hadi buradan biz gidiyoruz. Rize'ye doğru yola çıkıyoruz. Video Çok sağ devam olun, ediyor. çok Avlar da devam teşekkürler, ediyor. geldiniz. Rica ederiz anneciğim, ne demek ya. Seni de tanıdığıma çok memnun oldum. Dedim ya, pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsin. Sağ olasın abi. Hepinizi tanıdığıma çok memnun oldum. Tolga'nın eşi de orada. Dede burada, anneanne burada. Herkesi tanıdık. Çok da güzel oldu. Nefisli yemekler yedik. Ver bana. Görüşürüz Rize'de artık bir sonraki açılış. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili dostlar, Rize'ye giderken akşam suyu Tolga dedi ki burada dedi somon yakalıyoruz. Somon yakalayan arkadaş da tesadüf, ben de buradayım, balıktayım hatta, yakalamış. Arabayı park ettik, oraya iniyoruz. Evet, şimdi Ama nereye iniyoruz? Yine çöp. yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum ya. Yani İğrenç bir görsel. her gittiğimiz yerde, hele bugün sizin köye giderken bir festival varmış, gördün Evet. ya çöpleri. Evet. O Abi, kadar güzel bu bir doğada. Bu nedir ya? Yani Yakışmıyor dünya bizim buralara çöplüğümüz değil arkadaşlar. Çöplerinizi piknik yaptığınızda alın evinize götürün. Çöp tenekesine götürün. Artık bu seyahate bir balık ekleme zamanı gelmişti Tolga. Evet, çok fazlasıyla. Sazanları saymıyorum. Burada da somon çiftlikleri var. Evet. Çok sayıda çiftlik var ama buranın da kendi bir balığı var. Somonlar iri mi Tolga? Ya 2 kiloluk, 3 kiloluk somonlar da çıkıyor ufak. Aha. Ama 8 kiloluk, 10 kiloluk somonlar da çıkabiliyor. Şimdi Nihat abi bizi bilgilendirir. Onun merası. O da çok sevdiğimiz bir abimiz. Güzel bir patikaymış. Selamünaleyküm. Balık var dediler, geldik. Az önce seninle telefonla görüşürken vuruyordu. Hadi ya. Aldım bir tane. Ha, Ben de şimdi kefal vurdu, kefal aldım. çok güzel. Bir de şimdi biz deneyelim bakalım. Senin Atçek mi yapacağız, yemli mi? Valla şu anda akşam üzeri açık yapsanız daha iyi olur. Tamam. Güzel bir akşam suyu olacak inşallah Suat Hadi abi. inşallah. Benim attığımı gördün mü? Yok abi, şimdi gördüm. Tamam. Bunun aksiyonu nasıl abi? Öyle dümdüz çekiyor muyuz? Normal düz abi. Yavaş yavaş. Normal sarı ha. Bak şeyde Şamandıra ve dipte de şöyle yapıyorum abi. Yemli mi? Yem mi ucundaki? Yemli evet. Yani şu mesela şu kurşun olmadığını düşünün abi. Tamam. Şamandıra attığım zaman kurşun koyuyorum. Hadi Nihat bakalım. abi dibe indiriyor muyuz? Ha? Dibe yoksa yüzeyden mi Biraz çekik? inse iyi olur ya. Yani indirebiliyorsun. Tamam. Ha, ben atıp çekiyorum hemen. Biraz indireyim. Derinlik ne burada abi? Ya burada 5-6 metre. Yani aslında Şamandıra şimdi vurmuyor da çocuk eğlensin diye şey yapıyor. Benim oğlan bak Yiğit Fatih. Evet. Şimdi bunu ben böyle Turan da dibe ye. atıyorum. Yani Sen de. şu kurşun kısıma kurşun olmadığını düşünün. Tamam. Şöyle şu kurşun işte 20 gram 10 gramlık kurşun iniyor aşağıya abi. Şöyle Tamam. 1,5 metre yukarı doğru bunun yem kalkıyor böyle. Ondan sonra balık bunu atıyor abi. Harika. Hadi inşallah denk getiririz bir tane akşam suyu. Aha ben aldıklarımı şimdi göstereyim. Böyle aslında şu anda kafes patladığını söylüyorlar. Hadi ya. Tarafında, Boşka tarafında. Herkes o tarafta. Hmm. Hatta şu viyadüğün orada da bir sürü yılı vardı. Bugün nasılsa benim arada kimse yok. Arkadaşlar böyle indik attık. Hadi bakalım. Biz varız artık. Artık Kısmetimizle geldik akşam suyuna. bizim videolara bakıyoruz. Hı? Dehşetil vahşet abi. O ne öyle? Ya Kocaman, tatlısı da kocaman. acemiyiz biz ya. Şimdi biz senin çekirgen olduk burada. Yok yok estağfurullah. olur mu? Biz deniz su avcısıyız yani. Evet. Az daha kısaltırsam daha iyi olur abi. Şöyle- Atarken mi? Yani bir 30 santim olsa yeterli abi. Hadi Tolga. Atçek'te somon vurdu mu sana bugün? Atçek'te. Yok abi az önce kefal aldım sadece. Şu anda bir şey burada yok. Peki suda somon Somonları için yemliyle mi aldın? Evet ikisini de yemliğine aldım. suda şu an somon için yemlimiz var mı? Şamandıralı. Atılı var mı diyor. Suat abi aldım bir şey. Var var orada bak, şamandır orada. Ama Suat abi. Kediye bir kefal daha geldi. Evet, aynen öyle abi. Demin bir tane almıştım ben. Önemli değil abi. Kısmet Ufak yok. o sal Olsun. ya Yakala diyecektim. sal yap. Ben. Bak gönlüme Kestim göre onu. oldu. Ufak o Aynen. sal ya diyecektim Aynen. tam. Bir tane aldım kestim ben. Şey yaptım.
şamandıraya yem yaptım çocuk için. Ona bir şey vurmadı, attım hepsini. Peki denk gelirse buna 7-8 kiloluk somon da vurabilir değil mi bu mebse? Vurur abi. Aynen. Onu bilelim de. Zaten 3 numara oldukça büyük abi. Abi Balıklar atlıyor şurada. genellikle gümüş ve kefal var abi şu anda kıyıda. Hava sıcak olduğu için Şurada atladılar ya şimdi. Havada gördüm balıkları, yemin ediyorum. Hadi bebeğim. Ha. Vurdu O- almadı. Valla. Güzel de vurdu evet. Yani 2 sarım getirebildim gitti. Hadi bebeğim. Suat abini üzme. Şu ikinci kamışta bir hareket oldu abi şimdi. bakarız abi. Bak hareket var onun ikinci kamışta. Hangisinde? İkincisinde. Evet. Evet onlar. Balık var onda abi. Altında bir el. Benden kaçmaz. Şöyle üstüne bir tane turuncu top takıyorum. Benim favorimdir abi. Turuncu renk somon için benim favorim. Şöyle. Karides mi? Bu Renat'ın peynirli kurtçu abi. Glow'lu bu. Bu gerçekten oldukça çok etkili bir glow var bunun. Şöyle takıyoruz abi bunu. Böyle yukarı doğru çekiyoruz. Şu kuyruğunu da böyle indiriyoruz abi. Aynı kurt oldu Heh, zaten. bu böyle duruyor abi. Abi senin oltaya fena vuruş var. Bak aldı o. O senin abi. Balık Bırak aldı. oltayı. Yok abi, Onu ben sen kendi al. tuttuğumu Ben onu çekeceğim. almam abi. Sen Al, varken ben çekelim. bunu almam abi. Kendi tuttuğumu çekeceğim ben. Çek abi. Sen gel onu al abi. Onu al ki bak gider. Ne haber, iyi misin? Yiğit. Çok güzel ismin var senin Yiğit. Yiğit Benim Fatih, ismim de benim de Tolga. soy ismim Yiğit. Oltada o balık. Ben Evet ilk abi. söylediğimden beri oltada o balık. Zilini alalım. Sonra kardeşim. Hemen bana doğru diye. Gidelim. Getir abi. Çek abi sen. Kalama mı açık? Kalamı biraz açık ver. Gene de açık bırakıyorum abi. Getir. Tolga kardeşim. Nasibine iyi çıktı ha. Aynen. Normalde hani bu Suat saatte abi var de- yanımızda ya, normalde bu kısmet. saatte de böyle bir şey vurmaz yani. Güzel de yani fena değil Suat abi. Öyle mi? Baksana vuruşa. Ben şimdi o tarafa geleyim. Nasıl istersen. Şimdi Emre, Benim şeyimi kapatma ama. çekim yaptığım için. Yok ona taktırdı oğlumu. Tamam. Tamam o Problem değil. Ben onu bir göreyim. Geldi. Oo. Suat abi güzel somon. Valla. Evet. Bakalım. Vay. Ya sana helal olsun ya Nihat Güzel abi. değil mi abi? Güzel değil mi? Süpersin. Takım o biçim abi. Süper. Şimdi bir yerine takmıştır muhtemelen. Yani siz buradayken de böyle canlı canlı bunu almamız da harika oldu abi. Tabii ya. Güzel. Süper. Vay Tolga be. Somonunu da yakaladın yani. Yani Nihat abinin takımı bize çekmek nasip oldu. Evet, Artvin merkeze yakın, barajda somon çiftliklerinin yakınında, baraj suyunda. Lezzetli mi? Çok müthiş. Ya benim bu İstanbul'da yediğim somonlarla bunun uzaktan yakın alakası Abi yok. o Çünkü yediğimiz su kırmızı lonalar çiftlikten su geliyor. verimli ve bunların hepsi yurt dışına ihracat oluyor. Ve inan bana çok ufak. Böyleleri çıkıyor. Yani ben senden o hareketi bekliyorum abi. İnşallah ben de hayal ediyorum şu an. Yerli somon. Bu Karadeniz alası dedikleri bu mu? Yerli somon. Aslında evet. Öyle diyebiliriz. Yani şu anda bunun ismine Karadeniz somonu diyen var ama Türk somonu diye geçiyor. Sistem Adında böyle. Türk varsa tamamdır o. Şimdi yine aynı abi şeye vurdu. Az önce bahsettiğim şey var ya abi. Kurt. Kurt. Atıl kurt. Şimdi ben ona şeyde yüklemesi yapacağım. Glow. Mor ışık vuracağım ona abi. Tamamdır. Kaldır bakayım Tolga hepsini. Abi teknik çalışıyor valla. Ey maşallah. 3 somon, bir kefal. Kefal de Nihat abinin komşusunun kedisine Kime kısmet gitsin olacak. bu? Bu kime gelsin? Bütün izleyen arkadaşlara gelsin. Bize de akşam suyu güzel bir keyif oldu. Asıl yarın Fırtına Deresi'nin denize kavuştuğu yerde, buluştuğu yerde levreyi kovalayacağız. Ve büyük levrekler var. Sabah suyu erken saatte orada olacağız. Atıyorum abi Bakalım yine. kısmet. Sistem bu abi yine.
Hadi rast gelsin abi. Nasıl Suat abi? Çok iyi. Lezzet de o kadar iyiyse Çok iyi. iyi Suat abi. iyi bir av abi. Yani Hatta istersen çiftlikten arkadaşımız güzel iri bir balık çıkarttırıp orada tereyağı da kızarttırabilirim yani. Yerim dersen. herkes tuttuğunu yesin tabii. Peki abi. Lütfen. Oo. Fener gibi parlıyor Evet. vallahi. Mor ışığı buna tutunca böyle ve uzun süre geçmiyor. Allah Yani Allah. çok oldukça etkili. O mesafe yeterli. Azıcık geri çekiyorum, tamamdır bunun için. O dibe mi abi? Evet. Hepsi dip. Şu anda yazın dibe vuruyor abi. Kışın şamandıraya vuruyor. Sistem bu. Sonbahar geldi mi, Kasım dedi mi şamandıra patır patır dökülmeye başlar. Topun altına işte hamur. Sarımsaklı hamur, peynirli hamurlar. Silikon işte kurtlar, silikon toplar. Onları böyle karıştırıp atıyoruz. Yani silikon top altına renkli hamur. Evet sevgili dostlarım, bugün Ayder'e geldik. Bence bu ülkenin cennet köşelerinden biri. Dünyadan da çok ciddi bir ilgi görmesi çok boşuna değil. Çünkü nefis bir havası var. Nefis bir doğası var. Burada da sevgili Tolga'nın çocukluk arkadaşı ve iş ortağı sevgili Murat var, kardeşi. Hoş geldin abi. Onun oteline geldik. Fırtına Deresi'nin kenarında müthiş de bir otel. Ben odalara falan da bayıldım bu arada. Teşekkür ederim. Ne otelin ismi ne abi? Vanak. Vanak. Ayder'e gelip kalmayı düşünürseniz dostumuzun oteli, öncelikle onu söyleyeyim. Biz aslında dün akşam oturduk burada masada, böyle baya planlar yaptık işte. Sabah kalkıyorduk spinlerle gökkuşağı alabalığı, levrek, somonlar yakalıyorduk. Sabah bir başladı sağanak. İşte buranın da öyle bir durumu var. Hiç belli olmuyor havası. Sürpriz bir hava. Saat 2.30'a geldi, anca yağmur durdu. Bugün yine tabiata gideceğiz ama dünyanın en iyi balı nasıl yapılıyor onu anlatacağız bugün. Yerinde göreceğiz. Çünkü çok özel bir balları var. Yaklaşık 4-5 kuşaktan gelen, tamamen 200 doğal, yıldır 200 yıldır ailemizin devam yaptıkları ettiği. bir bal var. Bal da diyemem, ilaç niyeti yapıyorlar ama onlardan detayları dinleriz biraz. Yolda anlatacağız görsellerle birlikte. Evet, akşam da burada çok, şu an kameraman yaptım onu. Güzel bir kardeşimiz var. Burada çok güzel levrekler alıyor. Fırtına Deresi'nin denizle buluştuğu noktada. Gece gidip sabaha kadar levrek avlayacağız arkadaşlar. Levrek nasıl avlanıyor? O yüzden bu videoyu kaçırmayın. Devam edin muhakkak. Şimdi birazdan ormana vuracağız kendimizi. Ungulina balını tanıtacağız bugün biraz. Zaten Yerinde Ungulina göreceğiz. Vadinin adı, dağın adı. Öyle mi? Ungulina tabii balın adını oradan alıyor. Ungulina'ya çıkacağız. Doğru mu hocam? Balın yapıldığı alanın eski adı. Biz Kaç o metre ismi- rakımdan bahsediyoruz? 1000 rakımdan başlıyor. Tamam. 2600'e kadar çıkıyor. Yani burası bir tek nokta değil. Açık bir vadiden bahsediyoruz. Bu vadinin tamamını kullanıyoruz. Bal ormanı yani burası. Rakım o yüzden değişken yani. 1000 metrede olan yerde var. 2400'e Ama yaşam kadar yok çıkıyoruz. orada. En yakın yerleşim yeri Yukarı Şimşirli Köyü. Buradan 1,5 saatlik bir yürüyüş bizi bekliyor. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saatlik farklı rotalar var. Yani dediğim gibi geniş bir vadiye gideceğiz biz. Peki siz o ağaçların tepesine o karakovanları taşıyor musunuz o kadar yol yani? Tabii sırtımıza taşıyoruz. Zaten o hikaye seni büyüleyecek. Yoğun emek var. Yan yana dizdiğin 20 tane petekten bal Değil, almak gibi yok. bir şey değil, Değil, yani. değil. Balı nelerin özel kıldığını yolda anlatacağız. Müthiş bir parkura çıkacağız şimdi. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben çok keyif aldım buralarda. Nereye gidiyoruz abi Şimdi şu anda yeni adı Yukarı Şimşirli, eski adı Hala Köyü'ne gidiyoruz. Çamlıhemşin ilçesine ait. Çamlıhemşin'de arazi çok dağlık olduğu için ezelden beri burada çok yoğun bir gurbetçilik var. Yani ta 1850'lerden itibaren gurbetçilik hayatı başlamış. Çünkü burada hayat çok zor ve nüfusa yeterince tarım arazisi olmadığı için yetmiyor insanlara. O dönemde de tabii Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde de durumlar çok iç açıcı değil, savaş dönemleri. O yüzden buradaki insanlar Rusya'ya, Polonya'ya, Kırım'a, İran'a, bunun gibi birçok ülkeye gurbetçiliğe gidiyorlar. Burada ilk önce orada fırınlarda, pastanelerde çalışıyorlar. Ruslardan bu mesleği öğreniyorlar. Daha sonra bu insanlar kısa zaman içerisinde kendi iş yerlerini açmaya başlıyorlar. Daha sonra bu iş yerlerinden çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ekonomik durumları bayağı iyi oluyor. Ta ki Rusya'da ihtilal oluyor. Çarlık Rusyası yıkılıyor. Müslümanları sınır dışı ediyorlar. Orada herkesi bir gecede ülkenin dışına gönderiyorlar. Sonra bu insanlar gelirken yanlarında altın getirebilen altın getiriyor. Para getirebilen para getiriyor ama maalesef o para devalüasyon oldu. Yani ülkenin sistemi değiştiği için manatlar vardır böyle eski kocaman. Bavulla para getirmiş adam ama o parayı kullanamadı. Yani çöp oldu. Bu şekilde soba falan Altın tutuşturuyorlardı. getirenler şanslıymış o Altın zaman. getirenler şanslıydı. Onlar da servetlerin çok küçük bir kısmına getirebildiler. Bu paralarla da burada muhtemelen Rusya'da gördükleri o büyük şaşalı konakları yaptılar.
Çamlıhemşin'de yaklaşık 130 civarında tescilli konak var. Bunların 2-3 tane farklı mimari metodu var. Ahşaptan, taştan, kısmen ahşap taş karışık olan çeşidi var. Bu konaklar şu anda koruma altında. Çevre Bakanlığı zaten bununla ilgili çalışmada yapıyor. Yaklaşık 130 civarında sayısı var. Bir tanesini de gidip yerinde göreceğiz. O dönemin şartlarına göre bu coğrafyada öyle bir konağın yapılmış olması hayret verici bir durum. Şimdi yerine gittiğim zaman Korunuyor zaten mu hepsi göreceğiz. şu an? Bakımsız kalanlar maalesef var. Bakanlığın bir çalışması var. İnşallah onları da kurtaracaklar. Tamamen restore yapılanlar da var. Bizim gibi kendi ailesi aynı evde yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla evi de koruyor. Bunun gibi çoğu koruma altında yani şu anda büyük bir bölümünde bir problem yok. Ben mesela bilmiyordum şu an. Ben şaşırdım da biraz. Ben 2 tane tespitimi söyleyeyim mi? Şimdi Karadeniz insanı neden inatçı onu çözdüm. Şu arazide inatçı olmayan biri zaten yaşayamaz, hayatta kalamaz. Mükemmel bir tespit. İkinci tespitimde baktım hiç öyle şişko, obez bir erkek görmedim ben. Zaten çok şişmansanız evinize çıkamazsınız arkadaşlar. Çünkü ova yokken her yer bakıyorum merdivenler, bayırlar. Hep bir dağ bayır, hep bir sert coğrafya. Engebeli, sert coğrafya. O yüzden buradaki erkekler fit kalmış. Karadeniz insanının neden gerçekten inatçı olduğunu çok net bir şekilde bu coğrafyayı görünce çözdüm diyebilirim. Nasıl her yer su? Evet, şimdi bir tane konak görelim dedi sevgili Murat. Önce bir konağa bakacağız. Çamlıhemşin konağı nasıl oluyormuş görelim. Orada kendi evlerini de görürüz zaten. İleride. Öyle mi? Anne orada yaşıyor. Konakta mı yaşıyorsunuz Murat? Ha? Dedelerimiz sağ olsun yapmışlar. O kültürü devam ettirmişler yani. Bulutlar yere inmiş ya. Şimdi vadinin aslında bir görüntüsü burası. Biz bu vadiye devam edeceğiz. Bu vadiye devam edeceğiz. Burası son köy. Artık araç yolu yok. Buradan itibaren yürüyerek bu vadinin derinliklerine doğru gideceğiz. Vay be, 1,5 saat orman yolculuğu. 1,5 saat orman yolculuğumuz var. Harika. Şimdi burası bizim ev. Bu da serenler dediğimiz yapı. Burada da eskiden bütün yaz boyu biriktirilen balından, peynirinden yiyecek bütün her şey burada stoklanıyor. Hayvanlardan korumak için mi yüksek? Evet, hayvanlardan korumak için ve muhafaza yani bozulmaması için havadar, elmalar, Tabii armutlar, orada bahsettiğimiz meyveler. tarihte buzdolabı şu bu yok. Tabii yok. Buzdolabı yok. Erzağı saklamak için. Bütün ev kaç malzemeyi. yıllık? Bu ev yaklaşık 200-250 yıllık civarında tahminimiz. Yaşıyor musun? Tabii yaşıyoruz. Şu an annem içeride. Süper. Dedemin dedesinin dedesi. Ne kadar Ve onlar burada bilgilerimiz yaşarken var. de bu balı yapıyormuş. Aynen, doğru mu? aynı balı yapıyorlardı. Biz de aynı sistem devam ediyoruz. Babadan oğula gelen sistemi devam ettiriyoruz. Altta ahır var. Evin içerisinden en çatı katında da hayvanların yiyeceği otlar var. Ahıra kadar kışın dışarı çıkmamak için ayrı bir merdiven sistemi var. Oradan otları evin içerisinden Tabii burada kar, götürüyor. Çok ciddi kar yağıyor. yani kışın. 2 metre karlar Tabii, oluyor. 2 metre kar var. O yüzden böyle bir sistem düşünülmüş. İçeride dönüyor hayat yani. İçeride dönüyor hayat. Kışın burada genelde kapalı kalınıyor. Burada odalarımız Hiçbir şey de var. dokunulmamış. Ahşap maşrap hepsi. Aynı orijinal, hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde odalar var. O merdiven bu dediğimiz çatıya çıkıyor. Üstte şeyler var. Mesela buradan misafir odasını göstereyim ben size. Misafir odasında da şöyle bir şey var. Buranın dışarıdan bir girişi var. Bunun sebebi de eskiden haremlik selamlık dönemlerinde bir misafir geldiği zaman yani yakın akraba değilse eve buradan giriş yapabiliyor. Sadece bu bölüme kadar girebiliyor. İçeri giremiyor. Burada ağırlanıyor misafir. Burada da banyo bölümü var. Silahlık bölümü var. Burada şömine var. Burada bu dolaplar misafir geldiği zaman evdeki kadınlar yemekler hazırlanıyor. Dolaba konuyor. Dolap dönüyor. Bu taraftan misafir alıyor. He, temas Yani da yok. Temas da yok. Burada da benzer şekilde bir sistem var. Yani misafir evin içine giremiyor. İçeriden yemekler konuyor. Bu dolap dönüyor. Buradan alıyorlar. Misafire Yemeği yiyor. ikram ediyorlar bu şekilde. Yani bu bölümü sadece misafir için tasarlamışlar. Bunu da ilk defa duydum. Bak şunlar drenaj sistemi. Yani temele su gitmemesi için adamlar o dönemde bunu tasarlamışlar. Yoğun yağmurlarda buradan böyle ırmak gibi su akar buraya. Yani temele girmiyor su. Drenaj sistemi var. Aynısı evin diğer tarafında da var. Bu şekilde drenaj sistemi yapılmış. Yıl 2025 hala yapılan evlerde bile bazı evlerde buna dikkat edilmiyor. Maalesef.
Sellerde sonra su basıyor evi. Abi teşekkür ederiz yani. Bize Çamlıhemşin'in demek? benim bilmediğim ve görmediğimiz bir tarafını gösterdin yani. Birazdan ormana dalacağız. Arılara gideceğiz. Yürüyüşe başlayacağız. Yürüyüşe başlayacağız. Şimdi bir tane örneğimiz var. Bu bizim kara kovanımızın bir örneği. Bu Var mı içinde şu an? evet, şu anda içinde onun koloni Bu var. eve yakın şu an. Bu eve yakın. Hı. Bu bizim ölçülerimize göre küçük bir ağaç. Tamam. Bundan çok daha büyükleri var. Bunu bu şekilde tırmanıyoruz. Yukarıdaki Abi kolonimize. nasıl tırmanıyorsun buna ya? Bunun şöyle birkaç metodu var. Bir ip düzeneğimiz var bizim. İpin ucunda bir ağırlığımız var. En yakın dala o ipi atıyoruz. Öbür taraftan ağırlıkla ipi aşağı indiriyoruz. O komandolar böyle ip çıkışı yapar ya. Hı. Onun değişik bir versiyonu var bizde. Eski sistem. Onunla tık 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 anında oradayız. Oraya tırmanıyor. Bir de oradaki arılar da içindeyken balığı alıyor. Tabii arılar içindeyken sağımını yapıyor. Kovanda, kara kovanda şöyle bir şey var. Kovanın belli bir kısmında bir işaretler var. Bu işaretler yolumuzu gösteriyor. Biz şimdi kovanın arkasını açtık. Sağıma başladık. Kümeşleri alırken alıyoruz. O işarete geldiğimiz zaman duruyoruz. Halbuki içinde bal var hala. Tamam. Ama Hepsini gitmiyoruz. almıyoruz. Tabii hepsini almıyoruz. Çünkü bu arı yer değiştirmiyor. Hep burada. Bu kovan 365 gün boyunca yaz, kış 2 metre kar da yağdığında bu kovan burada, yazın da bu kovan burada. Bu kovanın kışın ölmeden hayatını devam ettirebilmesi için, koloni devam ettirebilmesi için o işaretten sonraki kısmı içeride bırakıyoruz. Kendi yaptığı balı yiyor. Kendi yani yaptığı... burada şerbet, şeker. Tabii yok, kesinlikle yok. Onunla kışı atlatıyor. Yaz başı tekrar biz sadece temizlik gibi bakımlarını yapıyoruz. Kovanın içerisinde biraz daha steril bir ortam yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde başka çok bir Bu kadar katkımız yüksek yok. beklemiyordum ya. Bu dediğim gibi nispeten alçak olan bir ağaç bizim için. Çok daha yükseklerini göreceğiz. Bir de zor arazilerde bu ağaçlar var. Yani biz rahat bir şekilde düzde yani konuşma yapabilmemiz için böyle bir alanda bir örnek göstermek istedim. Şimdi öyle bir arazi var ki zaten arazide durmak meseleyken bir de orada ağacın üzerine çıkıp bu işlemi yapmak lazım. Böyle de zorlu bir durumu var yani. Var mı? Çok emek. Çok büyük emek yani. Şöyle gel biraz da. Evet. Tamam, burası güvenli bölge. Rahat Tamam, ol. geldim. Bundan sonraki kısımda daha rahatız. Ben geçiyorum, sen gelini al. Evet. Devam et abi. Acele etme, sakin ol. Evet, tuta. Bravo. Yakala beni. Gel acele etme gel. Sakin. Yan basıyorsun bak yan. Yan. Tolga, sen diyordun ya biz geleneksel yöntemlerle dağda bal yetiştiriyoruz. İlkel yöntemlerle. Kardeşim benim hiç aklımda böyle bir şey canlanmadı ya. Bu ilkel ne oğlum? Bu taş devri lan bu. İlkel oğlum ilkel. Bir saattir yürüyorum. Daha kovana ulaşacağız. Hani Biraz fazla ilkel oldu galiba. ne dereler ne tepeler açtım derler ya. Ho! Arkadaşlar arada bir gürültü çıkarıyoruz. Evet şu virajda yapacaktım. Çünkü burası ayıların doğal yaşam alanı ve yavruları var. Çok tehlikeli bir dönem. Yani kısa temasta Allah muhafaza sıkıntı olabilir. O yüzden arada bağırıp korkmalarını sağlıyoruz. Abi ilkel derken harbiden bu çok ilkelmiş ya. Hani şimdi ben bu balı nasıl yerim ya?
kadar emek nedir abi? Kıyamam ben Ha? ona. Oyunu Ben onu Bir de yatağıma koyup başlangıç- seveceğim kavanozuyla bundan sonra. Başlangıç noktasına geliyoruz. Ondan sonra 4-5 saatlik daha bir rota var. Yani her ağaçla arasında mesafeler var. Abi ne olmaz. Yani Git o ağaca tırman. Sağ. O yükle bu yolu geri dön saatlerce. o patikalardan, derelerden geç. Ya başka uçurumların alternatifi yok değil mi? kenarlarından. Hani Yok, başka. hiçbir alternatif yok. Yürüyeceksin yani. Tek yol yürüme ve taşıma. Yusuf da hep yanında. Yusuf hep yanında ama buradakiler de pek yok Yusuf. Ama sonuç Alışkanlık var. çok iyi abi işte. Bütün bu endemik bitkilerden faydalanıyorsun. Balda bir patlama, coşku oluyor. Ben dünyanın en iyi balı dedim. Doğru söyledim. Doğru söyledin. Biz aynı zamanda üniversitelerle kontak içerisindeyiz. Sürekli düzenli olarak balları analize gönderiyoruz. Burada marka değeri işte meşhur olan, dünyanın böyle ekonomik anlamda da $1000 civarında ortalama bir satış fiyatı olan, marka vermeyelim, balları var. Ülkeyi ver en azından. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da bir bal. Zelanda'da bir bal. Dedik ki hocam dedik yani biz çok merak ettik. Acaba dedik bizim buradaki balı size göndersek, analiz değerlerini ortaya çıkarsak, bir kıyas yapsak biz nasıl bir yerdeyiz diye merak ettik. Gönderdik. Hoca siz nerede ürettiniz bu balı diye çok şaşırdı. Şimdi balda 2 tane önemli özellik var. Yani birçok özellik var ama 2 tane ana özellik var. Bunlardan birisi balın analizi o kadar hassas ki evinizin bahçesinde bir tane kovan koydunuz. Burada da bir tane lavabonuz var. Elinizi yıkadınız, sabunlu su aktı. Tek bir tane arı geldi, o sudan içti, kovana gitti. Analizde o çıkıyor. Bunun adına da kalıntı deniyor. Tarım Bakanlığı'nda, dünyada da bu konuyla alakalı bütün resmi prosedürlerde bunun normal kabul edilebilen bir değeri var. 0.08 işte bir şey Kalıntı değeri var. değeri. Kalıntı Tamam. değeri var. Naftalin de deniliyor ona. Kalıntı değeri var. Buraya kadar normal kabul edilebiliyor. Onun üstüne çıkarsa sakıncalı bal diye bu şekilde bir dengeleme var. Dünyadaki balların %99.9'unda da bu var. Yani marketten aldığım bal yani Onları katmıyoruz. onlar bal katmayalım. değil anladığım Yani kadarıyla. Ya Belki onlara barlar da içinde de bir şey var demek kalıntı. istemiyorum da onu katmıyoruz zaten. Yani biz özel ballardan zaten bahsediyoruz. Bu da neden böyle? Çünkü balları yaşam alanlarıyla yakın mesafelerde olduğu zaman ister istemez bir tane arı gidip mesela asfalt yol geçiyordur o bölgeden. Gidip asfalttan alabilir. Onu sıvıyor şey Tabii gibi. onu Neydi? alıyor, Ne bir o isim vardı analizde ona. çıkıyor. Veya bir çöp vardır veya bir yerde işte Tarım bir ilacı kullanmışsındır. tarım ilacı kullanmışsındır. Yani orada bir Şu an tarımcılık kullanılmayan yer yok yani. faaliyeti vardır. Tarım ilacı kullanmıştır. Bu çok hassas olduğu için bunların hepsi o analiz sonuçlarına çıkıyor. Sizde ne abi? Bizim baldaki sonuç 0. Sıfır. Hiç mi yok? Sıfıra Hiç yok. sıfır. 0.00001 de değil. Yok, hiç yok. Sıfır. Zaten hocamız ona şaşırdı. Ya dedi siz bunu nerede üretiyorsunuz? Yani Abi burada dünya- şimdi biz yani 5 saatte gittiğin kovana arı zaten nerede ulaşacak Arının sabuna, işte deterjana? zaten belli bir zirai kilometresi atığa? var. Yani ortalama işte 6-7 kilometre, zaman zaman 10 kilometrelere çıkabiliyor. Ama bizim son köy diye tabir ettiğim Yukarı Şimşirli köyünden itibaren burada 1,5 saattir biz yürüyoruz. 1,5 saattir bir mesafe var. Bu meranın başlangıç noktası bir de. Bir de Atık 0. endemik- Birinci olay bu. Dünyada da yani bu çok önemli bir özellik literatürde. İkinci özellik de balların içerisinde ortalama 30, 40, 50, 70 hani bitki çeşitliliği bunlar. Yani arının çalıştığı o bölgede kestane ağacı çok yoğundur. Arı kestaneden çalışıyordur. Veya başka bir yerde akasya ağacı vardır. Bilmem başka bir ağaç, çiçek vardır. Bunları üst üste koyduğun zaman işte ortalama 30, 40, 50, 100'leri bulmuyor. Şimdi bu bölge çok zengin bir tabiat olduğu için burada binlerce var bundan. Ve bunun %20-25'i endemik. Dünyada başka hiçbir yerde yok bu bitkiler. Sadece buraya özel. Sadece burada. Bizde 2000-2500 civarında çeşitlilik var. Komarın 4 çeşidi var Unguina'da. O Yeni Zelanda'daki Literatürde- balda tek çeşitiyle adamlar dünya birincisi sözde. Bizde 4 çeşidi var. Doğru mu hocam? Literatürün tamamında 7 adet çeşidi var. 3 tanesi endemik, 4 tanesi başka yerlerde olabiliyor. Bu bölgede o 7 tanenin hepsi var. Ya bana bir hikayeler anlattılar. Bilinen ismi de deli bal. Hani Yani- bununla ilgili çok hikayeler Evet. de var. Savaş Yani bir- dönemlerinde askerlere edililiyor. Yabancı askerler buraya geldiğinde Saraya gönderiyormuş dedelerini. saraya Onu gönderiliyor. biliyorum. Yani şimdi bunun gibi çok farklı hikayeler var. Yani savaş bölgesinde karşıdan gelen askerlere ikramda bulunuyorlar. Askerler bu balı yiyor. Bayılıyor. Bu maaş edici, bayıltıcı etkisi var. Önerili ne kadar yenecek? Tatlı kaşığını geçmeyeceğiz. Yani öncelikle tabii ki olayın bir numaralı şeyi doktorumuz yani. Doktorlarımızdan Bak. habersiz bir şey yapmayacağız ama bu tamamlayıcı olarak burada zaman zaman bize ya benim böyle bir problemim var ne olur gibi veya işte kullandıktan sonra bize geri dönüş yapanlar çok oluyor. Şekerini Bunlarla azaltan ilgili örneğimizde mide ameliyatı yapılması gerekiyordu. Midedeki işte faydalı, zararlı oradaki bakterilerin bir dengesi var. Belli bir dengeye gelmesi gerekiyor ki ameliyat yapılabilsin. Bütün oradaki tedavilere rağmen yaklaşık bir 3-4 aylık bir tedavi, yoğun bir antibiyotik tedavi uyguladılar. Maalesef düzelmedi ve bir türlü ameliyat yapamadılar. Yani umutlar yavaş yavaş tükeniyordu ki hani bir deneyelim oldu. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Bir ay sonra tekrar doktora gidildi. Doktor
yaptığı ölçümlerde tamamen normale döndüğünü, hemen ameliyat yapılabileceğini belirtti. Hemen ameliyat yaptı, sağ olsun. Hala bu dedim yani 10 yılı geçti, uzun zaman oldu. Organ'ın mesela bir at hikayesi Hala anlattı. Çok devam şaşırdım. ediyor. Doktor hemen tabii bizimle tanışmak istedi bu arada. Bizi davet etti sağ olsun. Hani siz ne yaptınız da böyle bir şey oldu diye. Biz gittik kendisiyle görüştük, anlattık. Dedik ya böyle böyle Allah vergisi bizim coğrafyamızda böyle bir ürün vardı. İsim vermeyelim ama şu an Türkiye'nin çok büyük aileleri direkt buradan Tabii bal direkt, alıyor yani. buradan direkt her o sene. her yıl düzenli onlara bal gidiyor. Lokaldeki faydasından bahseder misiniz? Açık yaralarda eskiden beri burada kullanılıyor zaten. Atın işte derisinde Atın, bir... evet, açık yarada burada tabii zamanla zararlılar oluşuyor. Yani mikrop kapmaması gerekiyor vesaire. Bunun gibi oraya bir müdahale edilmesi. Biz de tabii burada dağ başında yaşadığı için dedelerimiz, eskilerimiz bunu da keşfetmişler. Bu balı açık yaraya sürüyorlar. Bu balın içerisindeki o yapı, o açık yaranın mikrobu öldürüyor hem de çok kısa sürede iyileşmesini sağlıyor. Dostumuzun yarış atında bir açık yarası vardı ayağında. Bu zaman uğraştılar. Yurt dışından ilaçlar geldi Bayağı vesaire. uğraştılar. Çok Bir kafaya türlü taktı yani. geçmediğini ben de tesadüfen orada Atını da bulunuyordum. seviyor. Tabii atını da seviyor. Sürsün dedi. Ben de dedim ki ya siz dedim niye uğraşıyorsunuz? Hani bunu bir denemekte fayda var. Bir şey kaybetmeyiz yani. Bir hafta boyunca o Seyis arkadaşa verdik, sürdü. Seyis arkadaş bir hafta sonra beni görüntülü falan arıyor. Ya biz diyor ne sürdük diyor yani buraya diyor. Şimdi oraya kadar tek oraları takip etmemişti o da. Arada yalasaydın oğlum deseydin. Yani hayır biz ilaç mı sürdük diyor. Ne sürdüğümüzü de tam bilmiyor. Yani bunun gibi çok fazla geri dönüşler alıyoruz. Burada bittim. Evet, kovanımız orada. Kara kovan, yuvarlak gördüğüm kadarıyla abi. Yuvarlak evet. Bu ağaca şimdi tırmanıyorsun abi. Bu ağaca tırmanıyoruz. Sağımımızı yapıyoruz. Evet. Sepetlerle bir ip düzeneğimiz var. O sepetlerle balı aşağı indiriyoruz. Sonra sırtımızı alıyoruz. Buradan geldiğimiz ortadan taşıyoruz. Araya da bal bırakıyoruz. Zaten kovan yapılırken ona göre işaretleri konulmuş. Ona gereçleniyor. Sen öyle petekle almıyorsun galiba. Yok bizde petek yok. Süzüyor mu? Arı Süzme peteği yok. kendi yapıyor. Peteği de arı kendi yapıyor. Ha, zaten. sen hiçbir şey Biz koymuyorsun. hazır çıta koymuyoruz. Kovan şu şekilde. Ben kovanın arkasını açtım. Petekli şekilde. O peteği de arı kendi yapıyor. Peteği yaptıktan sonra doldurmaya başlıyor o petekleri. Biz ona hazır petek koymuyoruz. O doldurmaya başlıyor. Biz arkadan sağım yapıyoruz. O zaman sıra sıra yapıyor. Sıra sıra yapıyor gibi. Geçiş yerleri var. Karışıkla var. Bu arada bizim arı en önemli konulardan biri de Kafkas. Diğer Arı arılar, çeşidi de tabii arı çeşidi de çok önemli. Yani bu bölgenin arısı Kafkas olması gerekiyor. ne özelliği var? Kafkas birincisi burası kışın çok sert coğrafya. Yani çok ciddi kar Abi yağıyor 4,5 burada. metre kar ölçmüşler bu sene Ölçümü Karagöl'de. var. Aynen öyle. Biz kovanları yerinden hiç hareket ettirmediğimiz için o kovanın o kışı geçirmesi gerekiyor. Kafkas da dünyadaki arı ırkları içerisinde en dayanıklı cinslerden biri. Belki de birincisi. Böyle bir özelliği var. İkinci özelliği de Kafkas arısının yapısı gereği balı topladığı burnu diğer arılardan biraz daha uzun. Bu da ona şöyle bir avantaj. Buradaki çeşitli bitkilerin bazılarının özleri derinlerde olabiliyor. Onu her arı toplayamıyor. Kafkas arısının burnu daha uzun olduğu için oradaki bütün bitkileri gezebiliyor. Yani öyle de bir avantajı var. Şu an orman bölgesindeyiz. Arı yaklaşık olarak 7 kilometrelik rotasında belli bir seviyeden sonra bu vadinin devamında 2000 metreden sonra 2000 rakımdan sonra artık orman bitiyor. Alpin çayırları başlıyor. Alpin çayırlarında da inanılmaz bir çeşitlilik var. Arı onlara da çalışıyor. Buralara aşık oldum ben. Niye Tolga sürekli geliyor, bir ay dönmüyor buralardan, şimdi anladım. Adamların köyleri müthiş. Sahip çıkmışlar bir de. Ona da çok mutlu oldum. Harika. Samistal Yaylası'nda görüşürüz. Bize yol göründü. Evet Murat, neredeyiz biz? Anlat bir yandan. Şu anda Kavrun Yaylası'ndan Samistal Yaylası'na doğru geldik. Tam aşıttayız. Kaç metredeyiz abi? Yaklaşık 3200 rakımdayız. 3200. Havanın ne kadar keskin olduğunu keşke gösterebilsek. Arkadaşlar şu an montları giydik zaten. Şu an buz. Zaten zirvelerde karları var, bakın şurada. Hala karlar duruyor. Şu karşıda Orada tepede de bir yayla tepede var. Pokut, Sal, Hazindak bu şekilde bu yaylalar burada. Samistal bu tarafta. Kavrun Yaylası bunun arkasında. Şu karşıda Ceymakçur Yaylası var. Karşıda da Husar Yaylası var. Husar bayağı popüler oldu. İnsanlar çok yoğun oraya gidiyor sis denizini izlemeye. Arkadaşlar video ne zaman gider yayına bilmiyorum ama şu an 10 Ağustos'tayız. Yanıyor yani her yer. Hele aşağısı Antalya, Mantalya, İstanbul. 40-45, burası şu an kaç? 10'un altı. Yaklaşık 5-6 civarında. Evet. Ya burası buz şu an, öyle söyleyeyim ben.
Coğrafya tamamen değişti zaten. Orman Coğrafya bitti. tamamen orman bitti. Makine'ye 2000'den döndük. sonra döndük. Alpin Ama çayırlarına geldik. Maki'ye Gelirken geldik. tabii videoda uzun oldu diye açmadım. Çok fazla kartal, büyük kuşlar gördük. Değişik bir çiçek örtüsü var. Yani ters lalelerden tut. Hiç görmediğim çiçekler gördüm. Abi yazın böyleyse burası kışın nasıl bir yer? Kışın zaten çıkılamıyor buraya. Yayla evlerini geçtik ya az Aha. önce. O yayla evleri tamamen karın altında kalıyor. Yani araçlarla geliyoruz. Evleri göremiyoruz yani öyle söyleyeyim. Evet sevgili dostlar, dün dedik ki bugün zirvede kratere gidip soğuk suda yüzeceğiz ama çok güzel balık haberleri gelmiş. Levreğin tam zamanı. Biz balığı duyunca Tolga'yla zaten ya dedik krateri boş ver, oraya gider yüzeriz her zaman. Krater orada duruyor. Derenin denizle buluştuğu noktaya geldik. Fırtına Deresi. Çamlıhemşin'den indik aşağı. LRF'lerle somon bakacağız. Maps'lerle somon bakacağız. Karadeniz alasılık dedikleri yağlı, çok lezzetli, güzel bir balık. Akşam suyu, bütün gece avdayız. Levreğe bakacağız. Evet. Doğru mu? Doğru abi. Alacağız mı levrek? İnançlıyız. Tam böyle suyu var şu an. Öyle hissediyorum. Hadi inşallah. Yani levreğin zamanı, biz haberi alınca tabii bütün doğa olaylarını iptal edip balığa geldik. Bakalım. Kısmet biliyorsunuz balık işi. Karadeniz'e gelip de Çayeli'nde, Lale'de kuru fasulye, kavurma yemeden olmaz diye düşünüyorum. Varsa imkanınız, tabii hakkınızda helal edin. Vallahi çok met ettiler. Orada karalahana çorbası gördüm. Ona da yükselmedim değil yani. Alemsiz görünüyor. Her şey yöresel. Ama buranın kuru fasulyesi meşhurmuş. Somonu yakalayamadık ama bu akşam inşallah levrek alacağız. Sabaha kadar bırakmayacağız, balığı kovalayacağız. Kavurması meşhurmuş, kuru fasulyesi meşhurmuş. Hakkınızı helal edin, biz gömeceğiz şimdi bunları. Çayeli'ne gelirseniz lale. Lale. 1970'ten beri diyor bak. Senden bir yaş büyük. Hadi bize afiyet olsun. Sonra levrek alalım. Evet Tolgacığım, nasıl vaziyetler? Bismillah dedik, deniyoruz. Alacağız mı bugün, ne diyorsun? Alacağız nasıl abi hissediyorsun? inşallah, alacağız. Evet sevgili dostlarım, biz hava devam ediyoruz. Kamerayı kapattık ama şimdi Tolgalar bir tane levrek almış. Sahile getirecekler. Nerede? Balık nerede? Balık açıkta. Ha balık ha. Hani? Oo ileride gördüm. Getir getir. Çok uğraştık onun için. Ulan bu 10 kilo 20 kilo var be. Selamünaleyküm, komedi ya. Ha? Ulan balığa bak, balığa be. Ufak balık ya. Kafalar takılmazsın. Evet. Ufak. Ne kadar büyük balık ya. Ardımız kadar oldu ya. Salalım. Bu ateş yakar ha, böyle çıkar böyle. Salalım bunu abi. Ben benim hep böyle gibi. Kaç böyle gibi ha. Hey. Gidiyor gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Gitti. Evet. İlk levreğimizi aldık ama ufak bir levrek. O yüzden alıkoymadık. Rize'nin balıkçıları burada. Evet. Bütün ekip burada. Rize'nin balıkçıları burada. Ateşimiz de yanıyor burada. Evet, sahile düzeni kurduk. Sabahlıyoruz burada. Ya var ya, balık bahane. Burada sahilde insanlar stres atıyor. Ateşini yakmış. Aslında keyfine bakıyor.
Neyse biz sabaha kadar buradayız. İnşallah büyük bir şey denk gelir. Ateşimiz hazır. Büyük bir şey denk gelirse yiyeceğiz. Evet sevgili dostlar. Bir tane daha levrek geliyor. Bu arada levreyi köprünün üzerinden atıyor arkadaşlar. Çok yağmur yağdığı için su bayağı bir çamur gibi yani. O yüzden rapalaları sahilden bir akıntıyla, derenin akıntısıyla açığa gönderiyoruz köprünün üzerinden. Açıktan da yavaş yavaş çeke çeke arkadaşlar sahile getiriyor balığı. Ha balık geldi. Bakalım. Ay maşallah, maşallah. Çek bakalım ha. Çok büyük, çok büyük. İşte bu yenir. 2 kilosu var. 2 kilo temiz. Neyse ateşimiz hazır. Silikon lazım. Evet silikona gelmiş balık. Maşallah. Çok da güzel bir levrek. Güzel hemen kayacak ha. Bırakır mıyım ben onu be? Bırakır mıyım onu ben be? He? Almışız bırakır mıyım? Bak közümüz orada hazır. Diyorduk ki yiyeceğimiz bu balık gelse de yesek. Arkadaşlar bu Karadeniz'in levreği başka yere benzemez yani. Dünyanın en lezzetli balığı diyebilirim. Doğru. Yağlı. Gerçekten bambaşka bir lezzet. Birazdan götüreceğiz. Afiyetle götüreceğiz. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Hava devam bu arada. Daha bence alacağız balık. Evet arkadaşlar. Zaten ateşimiz yanıyordu burada. Şimdi mangalımızı bir temizleyelim. Güzel de köz oldu şansımıza. Şu soğanı da şöyle köze atayım. O da köz olsun. Tut abi böyle. Tuz. Tuzu atarız abi şimdi üstünde. Evet sevgili dostlar. Güzel bir levrek aldık. Ben ayıklarken şunu fark ettim. İçinde öbek öbek yağ vardı balığın. Yani balık inanılmaz yağlı. Çok lezzetli olduğundan hiçbir şüphem yok. Ama böyle taze taze yakalayıp pişirmek de başka bir zevk. Veriyoruz tuzumuzu. Şimdi önce derili tarafı pişer balığın abi. Evet. Pişsin atarız tuzu oraya. Önemli değil. Sait abi hayat size güzel biliyorsun değil mi burada? Evet. Sen her gün burada mısın abi? Biz buradayız da hayat bize güzel de sen olmasan bizi kim tanıtacak ya? Artık bütün Türkiye tanıyor abi Sait abi. Evet sevgili dostlar Sait abi de bu bölgenin en iyi ustalardan yani. Şahin çok abi öğrencisi var. Çok iyi bir levrek avcısı. Neredeyse her gün buradalar. Yani balık yoksa da buradalar yani. Gelip sahilde, Tabii deniz ya, kenarında. Denizin kokusunu, sesini duymaya geliyoruz yani bu çocukluktan beri buradayız. Bizim ekip avlanmaya devam ediyor bu arada. Evet. Her an balık gelebilir. Onlar yakalsın biz pişirelim abi ya. Bu akşam sabaha kadar işimiz bu. Of. Vallahi Ahmetciğim. müthiş bir levrek bizi bekliyor. Bizim orada kafa için kavga ederler. Sizde de öyle mi abi? Tabii ya. Bunun kafasını hanım bizim çorba yapıyoruz. Balık Aha. çorbasını bir de balığın göğsünden beyaz var ya. Ha, en lezzetli Biraz- iki yer işte Onu- abi. ha. Daha sudan çıkalı 10 dakika olmadı arkadaşlar. Balık. Yani bu kadar taze balık yemek de bir lüks. Daha denizden çıkar çıkmaz hemen ateşe akmak. Şansımıza da Çok da yağlı balık ya. Tam yağlandı güzel. ateşimiz, közümüz hazırdı. Biz ısınmak için. Bu arada Ağustos ayındayız. Yani video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama biz burada ateş yaktık çünkü akşamları burada bayağı serin oluyor hava. Aleykümselam. Hemen operasyona başladık gördüğün gibi. Evet abi. Ha? Adamın balını pişirdiniz mi? Herhalde. O da güzel. Nasıl size Abi ya? aşağı düştü balık abi. Abi çok güzel balıkmış ya. Mıntıka bizim. Harika ya. Ben geleceğiydi de dereden geldi. Abi çok iyi ya. Çok da güzel levrek ha. Abi bu kadar yağlı balık, levrek. Çok yağlı. Zaten bu Gördün mü tavaya içindeki- atsan bak içindeki? balığa hakaret olur tava yani bu balığa. Aynı palamut gibi tam İçinden yağlandı. arkadaşlar bir yağ çıktı balığın. İnanılmaz. Bu lezzeti var ya göreceksin Suat'ın. Ha? Orada yediğim levrekle buranın Abi hiç yani ben buradan bir arkadaş bana tekir gönderdi Karadeniz'den. İlkay abim sağ olsun, selam olsun ona da buradan. Abi tekiri ben tavaya koydum, hiçbir şey koymadım yağıma. Balıklar yağın içinde kaldı. Allah'ım bir atıyorum ağzıma, bu Karadeniz'in balığı bambaşka lezzetli. Dünyanın hiçbir yerinde
Yani bu levreyi dünyanın her yerinde tutarsın ama bu kadar lezzetlisini hiçbir yerde yiyemezsin abi. Evet, Karadeniz lezzetli. Evet. Sonunda İşte bu arkadaşlar. 2 gün bekledik abi. Evet. 2 gün hava muhalefeti. Yani somon yakaladık, levrek yakalayacağız dedik. Onu da yakaladık. Bir de yiyeceğiz şimdi. Vallahi harika oldu. Bu Karadeniz seyahati inanılmaz bir deneyim oldu bana da. Bizim kanalda da farklı bir içerik oldu. Bizim kanalın da herhalde en uzun videosu olacak. Olmuştur diye tahmin ediyorum şu an izliyorsanız. Çok keyifli oldu. Bayıldım buralara, cennet. Buraların kıymetini bilin abi. Bir daha bekleriz seni. Cennette yaşıyorsunuz yani. Sezonu kapatmadan bir daha bekleriz. İnşallah abi. Valla Türkiye yanıyorken burası cennet gibiydi ya. Burası. Abi akşam üşüyoruz ya. Ben yorganla yattım dün. Evet. Çamlıhemşin'de. Evet arkadaşlar, Karadeniz macerasına vesile olan Tolga davet etti. Çok da müthiş bir ev sahibi. Eyvallah. Ona da vallahi çok teşekkür ediyorum. Onur kardeşim. duyduk abi. Hakkını helal et. Mutlu olduk. Helal olsun. Allah Ne razı demek. olsun senden de. Müthiş Ayağına bir hafta sağlık. geçirdik. Ayağına sağlık. Bir de daha yarınımız var. Artık balığı bugün tuttuğumuz için yarın sabah kalkıp tahmin ediyorum. Ya o krater gölünde bir yüzme yapalım ve abi. kaplıcada Aynen. yüzme şeyimiz Sonuna kadar hala gidelim kafamızda duruyor Aynen. yani. İyi. Bize afiyet olsun. Ama devam ediyoruz. Kapatıyoruz Merada ama balık var. avdayız. Balık gelirse açarız kamerayı yine. Görüşmek üzere. Günaydın sevgili dostlarım. Dün şeyimize ulaştık, hedefimize. Keyifler yerinde, o yüzden akşam devreyi yakaladık, yedik bir güzel. Bugün rota Krater Gölü. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz otelde. Birazdan çıkacağız. 3000 rakımlara tırmanıp buz gibi, herhalde 5 derecenin altındadır orada kar suyu. Yüzeceğiz. Yüzeceğiz. Şortlarınız hazır mı? Hazır. Ungulina. Ungulina, evet. Nedir abi Ungulina? Ungulina dün gittiğimiz yerin eski ismi. Biz oradaki ismin aynısını kullandık. Bu işaret ailemizin işareti. Her ailenin bir işareti var. Eski kayı boylarındaki o damgalar gibi düşün. Bu bir damga aslında. Tamga denir. Neden var o? Üzerinde bu işaret varsa bu ağaç bizim aileye aittir. Ağacın üzerindeki işarete bakarak köydeki hangi aileye ait olduğunu anlayabiliyorum. Ha, iyiymiş ya. Yani böyle bir sistem var. Eski usul. Akıllıca. Evet. Bu balımızda böyle bir bilgilendirme kağıdımız var. Kullanım şekli yazıyor. Yani çok şey de çıkıyor. Tabii bal çubuğumuz da çıkıyor. Bala metal sokulmaz derler. Doğru. Bala metal sokulmamasında fayda var. Daha önemli konusu ıslak kaşık sokulmamasında fayda var. Yani suyla temas etmemesi lazım. Bal dünyadaki bozulmayan tek gıdadır. Mısır piramitlerinde yapılan çalışmalarda 2000 yıllık bal bulundu ve yenilebilir durumdaydı. Yani bir basit Antibakteriyel olduğunu biliyorum. evet, Mikrop Google üremiyor. araştırmasıyla bununla ilgili haberlere ulaşabilirler. Doğru saklama şekillerinde bal bozulmaz. Ömrü yoktur. Bir kristallenme konusu var, onu da anlatacağım. Öncesinde bir tadım yapalım isterseniz. Kavanozdan. Sadece yediğimiz çubuğu veya kaşığı tekrar içine sokmuyoruz. Yani o da önemli bir etken. Şimdi suyla temas etmemesi lazım. Bir kere sokuyorsun. Parmakla. Hepsi serbest. Bal böyle yenir abi. Bütün ormanı yedik ya. Aynen. Yemin ederim. Burada bu deli bal özelliği var. Dün deli balı anlatmıştık. O yüzden tansiyon düşürücü, baygınlık falan yapabilir. O yüzden maksimum bunu bir tatlı kaşığı geçmeyeceğiz. yeter böyle zaten. Kahvaltıda aldık bunu haldırdık. Tüm gün enerjiye yetiyor mu? Tabii bütün Tamam. her şeye yeter. Fazla. Kristal mevzusu. Kristal mevzusu da şu örneği göstereyim. Onu daha önce biz defalarca... Senenin sağımı bu mesela. Bu geçen yılın sağımı. Bunu Bir yıl bekleyince bu mu oluyor bu? Evet, yani yaklaşık bu zaman yani 8 ay da olabilir, 1 yılı biraz da geçebilir ama bir şekilde bu hale gelmesi lazım. Bunu daha önce biz paylaştık, bilgilendirme videoları yaptım ben bununla ilgili. Ben bu halini daha çok yani yedim kahvaltıda. O damak tadı, yani besin değeri olarak bir fark yok, sadece ağzında damak emebiliyorsun tadı. böyle. Evet, bu biraz daha tereyağı Tereyağı kıvamındadır. kıvamı, aynen. Göstereceğim şimdi zaten bunu. Bu böyle bu şekilde akmaz mesela kolay kolay. Daha tereyağı kıvamındadır. Bu niye böyle oluyor onu anlatayım. Bu Tarım Bakanlığı da bununla ilgili tebliğ
yaklaşık 4 yıl oldu. 4 yıl önce tebliğe de girdi. Biz Katü'de hocalarımızla bu konuyu bol bol görüştük. Ya hocam bu tebliğde yok bu, olması lazım diye. İnsanlar bunu sanki şekerlenmiş. Evet, halk arasında Ben öyle bilirdim eskiden. yanlış biliniyor maalesef. Bu böyle bir bal gördüğünde bunu şekerlenmiş olduğunu zannediyorlar. Halbuki balın zamanla kendine, hani dedik ya az önce ömrü olmayan tek gıda diye. Balın kendini korumaya almasıdır bu. Bu zamanla dolunca bu bal doğru saklama koşullarında içinde sıvı temas etmesin, güneş temas etmesin. Bunun bir raf ömrü yok. 5000 yıl sonra aç kavanozu ye. Yani dediğim gibi Mısır'da bu 2000-2500 yıllık bal bulundu ve yenilebilir durumda. Yani dolaba atıp gölgede torunlara miras bırakabilirler. Kesinlikle. Zaten her yıl düzenli analize gidiyor. Aynı zamanda her yıl düzenli o yılın balını da saklıyoruz. Bunun dediğim gibi yerken biraz daha böyle tereyağı kıvamındadır bu. Ama lezzette fark yok yani. Bunun Damak tadı yani sonuçta aynı bal, yani bir fark yok. Bunun sadece form değiştiriyor bu. Bu tebliğde de var. Bunun sebebi dediğim gibi balın kendini korumaya alması. Halkımızda bir yanlış bir algı var bununla ilgili. Yani bu böyle bir bal gördüğünde şekerlenmiş bal zannediliyor. Yurt dışında falan böyle altında tortu başlamayan balı gidip insanlar kolay kolay satın almaz. Yani bütün dünyada bu biliniyor. Bizde sadece maalesef farklı bir algı var. Şöyle bir şey var abi. Yani organik böyle %100 bu kalitede bir bal ya bir yıl içinde böyle mecbur oluyor zaten. Evet, olması lazım. O zaman rafta satılan raf ürünleri yıllarca 5 yıl rafta duruyor, böyle duruyor. İşlem görüyor onlar. Yani şimdi bir yoğurdu alıp da bir yıl boyunca dolapta saklayıp yoğurt aynı şekilde durması nasıl normal değilse balında durması normal değil. Ama yavaş yavaş insanlar bilinçlenmeye başladı. Bu tebliğe girdikten sonra özellikle ulusal markalarda yavaş yavaş ham bal adıyla bu şekilde işlem görmemiş balların satışına yavaş yavaş başladılar. Hatta bunu tercih et görürsen. Tercih et, evet. Yani bizim buradaki yaşlılarımız mesela bunun damak tadı daha çok hoşlarına gider. Bekletirler bunu yani. Benim de öyle. Yaylada belli bir Ben rakımda de bunu daha çok seviyorum. bekletirler, kışı geçirtirler. Tereyağı gibi olur. İyice sertleşir. Dediğim gibi bu biraz damak tadı olayı. Ama bal aynı baldır yani, hiçbir farkı yok. Çok emek var. Gördüğünüz dağlara, bayırlara çıkıp ağaçların tepesinden indiriliyor ve yani bal da seviyorsanız, hatta sevmiyorsanız bile biz bilgileri aşağıda tutuyoruz bir süre. Murat'a ulaşın. Bu altın değerindeki balı, dünyanın en iyi balını muhakkak yiyin, tedarik edin. Çoluğunuza, çocuğunuza da yedirirler. Ama şimdi biz konuyu da çok uzatmayalım. Video zaten çok uzun oldu. Evet. O zaman devam edelim. Bir yere ayrılmayın. Daha bitirmedik macerayı. Rotamız uzun. Hep beraber tırmanıyoruz. Siz de bizle beraber buyurun gelin bakalım. Evet sevgili dostlar. Ve yüzme hedefiyle tırmanıyoruz. Tırmanırken bir tane hidroelektrik santraline rastladık. Gördüğünüz gibi doğal gelen su üzerine bir tane su pervanesi koyup içeriye de jeneratör koymuşlar. Buradan da aşağı doğru elektrik vermişler. Aşağıdaki köyün elektriği büyük ihtimal buradan sağlanıyor. Bu kadar doğalını göremezsiniz. Dağın tepesinde bir tane hidroelektrik santralimiz var burada. Çok başarılı. Ne yürüdük be, ne yürüdük be. Sevgili dostlar, bak karşıda karlar duruyor da. Burası daha zirvesi değil, dağa çıkıyor da ama dağın bir eteği. Böyle doğal kar sularından bir krater oluşmuş. Hemen söyleyeyim ben size. Sıcak mı abi? Nasıl? Sıcak mı? Ya 5 derecenin altı, öyle söyleyeyim. Çünkü daha karlar erimediğine göre suda 5 derecenin altında donacak yani, işin doğrusu o. Ama artık sözümüzü söyledik. Buradan dönmek bize yakışmaz. Mecbur yüzeceğiz. Şu an 3000 metrelerde falanız arkadaşlar. Rakım 3000, oksijen seviyesi biraz düşük.
Belki indiri gidiyor. Evet. Evet Tolgacığım. Sıcaklık 40 derece. Karları görüyorsun etrafta. Evet. Donacağız galiba abi. Evet arkadaşlar şans dileyin. Kalp krizi geçirmeyelim diye. Allah'ın Ha? Mikrofon yok. Nabız 200'e vuracak kesin yani. O net. Ha? Bekleseydin ya. Neyi bekleyeceğiz? Suat. Adam Mikrofonu da taksaydın ve ben senin suda çıkardığın sesleri duymak istiyordum suda ya. çıkardığım sesleri ben Benimkini sana burada duyacaksın taklit edip... mikrofona. Şu kaya olmayan yerlerde biraz topraklı yerler var. Onlar biraz böyle batak gibi. Ayağınıza batırmayın. Evet, 2670 metrede buz gibi suyun içine giriyorlar şimdi. Haydi bakalım. Haydi. Öyle ha. Ben atlar çıkarım. Buz buz buz. Buz. Oh. Atla Tolga atla. Ayağım dondu şu an. Zaten burada 2 dakika kal. Hipotermiden gidersin. Hadi ya. 2 dakika kaldı. Ben girip çıkacağım abi, ben duramam bu suda. Ha? Atla atla. Atla abi atla. Atlayınca alışıyorsun. Bazı yerlerimi hissetmiyorum. Bazı yerlerimi Bak. hiçbirini hissetmiyorum. Orada bir şey düştü. Yeah! Suat abi nereye ya? Daha karpuz keseceğiz. Karpuz keseceğiz. Arkadaşlar Boğaz'da yetiştik ha Tolga. anlatılmaz yaşanır ya. Ha? Abi bu su çok soğuk ya. Yani neredeyse 5 derecenin altı sıfıra yakın bir su yani. Vallahi dondum. Ha? Tolga da geliyor. O yayla çocuğu alışık. Ha? Soğuk ama, bayağı soğuk. Bizim dereden daha soğuk. Belki de dereyle aynı ayarda ama. Bak güneş abi yok diye şu böyleyiz. Murat'tan bir örnek alın arkadaş ya. Ya o normal değil ya. O da çıktı sudan ya. O bizim anda derede de farkında yarım saat yattı. Biraz daha fazla bizden. Ya oran Hadi. arkadaş. Ha? Tabii o. Kış uykusuna hazırlanmış bir ayı gibi şu an. Çok iyi. Bak senin içinde de duydun mu? Neydi? Hasan sudan geçecek. Balıklama atlarsın. Oo süpersin İşte bu. ya. Tolga. Yaparsın. Bu nedir ya? Ya sen kullan al. Kullan. Abi Yemin ediyorum uzun zamandır bu kadar net hissetmemiştim kendimi. Ya- Ya tereyağı bak bir kere. Senin yumurtanı çok methettim. Mırlama. Bu da Sana arkadaşlar, Gargana. bu da minci. Bizim evde yapılırdı, Gürcülerin evde yapılır. Tereyağında lor peyniri gibi bir peynir aslında ama gerçekten çok lezzetli. Mığlamamız. Ayran ev yapımı. Ben ayrana bayıldım bu arada. Ben de. Her şey çok Yayladan geldik kriter. Acıktık abi. Temiz hava acıktık. Kriterde değil de kraterde yüzdük. Yani yapılabilecek her şeyi yaptık bir haftada Tolgacığım. Artık videoyu kapatalım. Yani Serhat'ın gözleri kör olmak üzere edit yapmaktan. Evet, çok uzun bir video oldu. Ama Film gibi bir video oldu.
Rüya gibi de bir hafta oldu. Bana Evet. çok müthiş bir deneyim oldu. Çok da keyif alarak yani çektim videoyu. İnşallah tekrarlarız abi. Yine İnşallah. geliriz. Beğenilirse, yeteri kadar izlenirse, yeteri kadar yorum like alırsa Karadeniz 2 diye çekeriz bir tane. Niye Aynen. çekmeyelim İstek ya? gibi de olur. Olur mu? Olmaz mı ya? Sen bize ev 2, sahipliği 3, 5, yaptın burada, 10. otelinde ağırladın. Ne demek? Tekrar zaman. teşekkür ediyorum. Harika ballarını yedik. Teşekkür ederim. Tolga sen de öyle çok Ne güzel ev demek sahipliği abi? yaptın. Ne demek? Başımızın Dayı üstünde kamera yerim var. arkasında bütün çekimlerimizi o yaptı. O olmasa zorlanırdık bu kadar. Evet. İyi görüntüler evet. çekmeye. Drone görüntülerinin hepsini de dayımız Evet, çekti. dayımız çekti. Turan dayım. Ona da teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar biz çok zevk aldık. Müthiş bir coğrafya. Hep söylüyorum Türkiye'nin her köşesi ayrı bir cennet. Burası da bambaşka bir cennet. Karadeniz'e gelmeyen arkadaşlar İsviçre'ye gitmenize gerek yok. Gelin Karadeniz'i böyle baştan başa bir gezin. Buranın tadını bir çıkarın. Şu tereyağları yiyin. Aynen. Buranın somonunu yiyin. Sularını için. Sularını için. Bizden bu kadar. Yorulduk artık. Çok yorulduk. Her gün 20-25 bin ada ata artık her 2 saat squat yapmış gibi bacaklarım. Bir de dik çıktık ha. Bayağı Evet. yorulduk yani. Burada kapatıyorum. Umarım zevk almışsınızdır. Bu kadar emeğe takip etmeyen arkadaşlara var hala. Takip Lütfen etsinler abi. kanalı takip edin. Yorumlara, like'lara da devam edin lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.